Kanalımdan yeni bir çalışmamdan herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizinle erkek şal yaka erkek mont paylaşacağım. Şöyle göstereyim. İşkembe modelinden ve haroşadan oluşan bir hırkamız olacak. Mont olarak düşünebilirsiniz, hırka olarak düşünebilirsiniz. Ben iliksiz bölümünü daha önce ördüm, size tek tek anlatabilmek için. Yani sırayla şu şekilde beraber giderek ilikli bölümünü beraber yapalım. Daha sonra da devam edelim diye. Bunu hangi iple başladım? Alize Süper Lana Maxi. 100 gram ağırlığında, 100 metre uzunluğunda. Şöyle bakalım. %25 akrilik, %25 yün ipimiz. Taş rengi kalın bir ip. Şiş numarası 8 ile 10 arası arkadaşlar. Ben şiş numarasını düşük yaptım. Daha tok, daha sıkı durması için. Biliyorsunuz hırkalar, montlar dış giyim olduğu için ben daha sıkı durması için 6 numaralı şişle başladım. Taş renginde kalın bir ipimiz. Çünkü bakın 8 ile 10 arası örülen bir ip. Ben 6 numaralı şişle ördüm daha sıkı durması için. Evet, şöyle yapalım. Dediğim gibi 6 numaralı şişle başladım ve 3 sıra haroşa gittim arkadaşlar. Bakın arka taraftan birinci sıramız, şöyle göstereyim. 1 2 3 4. sıradayız. Yani 3 sıra haroşa gideceğiz ve 4. sıradayız. Buradaki 2 sıra haroşamızı oluşturduk. 3 sıra düz giderek 2 sıra haroşamızı oluşturduk. Şimdi 4. sıradayız ve bu sırada patımızı koyacağız arkadaşlar. Erkek hırkası olduğu için erkek hırkaları, düğmelikleri sol tarafta biliyorsunuz. Burada hemen başlangıçta patımızı koydum. Daha sonra modelimizi koydum. Burada da sıra sonuna kadar öreceğim. Son 7 ilmekte patımızı koyacağız. Evet, sıra sonuna kadar düz örelim. Evet, 43 ilmek atarak 3 sıra haroşamızı ördük. Şimdi 4. sıradayız. Son 7 ilmeğimize kadar örüyoruz. Düz olarak gidiyoruz. Son 7 ilmeğimizde patımızı koyuyoruz. Evet, ne demiştik? Sıra sonunda son 7 ilmeğimiz kala patımızı koyuyoruz. Sayalım: 2, 4, 6 ve 7. Evet, bakın arkadaşlar. Buradaki çukuru oluşturmak için bakın. Şurada çukurumuz var. Hemen patımızın yan tarafı. Orayı, yani orada çukur oluşturmak için o 7 ilmeğimizin bir tanesini ters ördüm. 2, 4, 6. 6 ilmek patımızı da örüyorum haroşa olarak. Dönüyoruz. 5. sıradayız. Arka taraftayız. 5. sıradayız. Arka tarafta önce 6 ilmek patımızı örelim. 2 3 4, şöyle yapalım. 5 ve 6. Bakın. 2 4 6. 6 ilmek patımızı ördüm. Burada arka taraf, ön tarafta ters aldığımız ilmek, bakın arkadaşlar, aynı Selanik'teki gibi bir içten batarak orada çukuru oluşturuyorum. Arka tarafta düzleri bir içten alacağız. Ön tarafta ters olarak öreceğiz. Evet, şimdi 5. sıradayız. Buradaki düzü oluşturmak için bakın arkadaşlar. Buradaki 2 haroşadan sonra buradaki çukuru oluşturmak için burada 2 sıra düz gideceğiz. Ön tarafta düz örerek geldik. Arka tarafta patımızı ördükten sonra 7 ilmekten sonra hemen 5. sırada ters örerek gidiyoruz. 4. sıradaydık arkadaşlar. 4. sırayı düz örerek geldik son 7 ilmeğimize kadar. 7 ilmekte patımızdı. Patımızı ördük ve 5. sıramıza döndük. 5. sıramıza döndüğümüzde patımızı ördük. Bu 7. ilmeğimiz biliyorsunuz çukur dediğimiz yer, çöküntü olacak yer. Bu 7. ilmeğimizi düz, ön tarafta ters örüyoruz. Evet, 5. sıradayız. Ters olarak gidiyoruz. Ön tarafa 2 sıra düz düşebilmesi için. Evet, 5. sırayı tamamen sıra sonuna kadar ters örelim. Evet, dönüyoruz. Şimdi bakın 2 diş haroşamızı oluşturduk. 2 sırada düzümüzü oluşturduk. Daha sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu sırada düz gideceğim. Arka tarafta işkembe modelini koyabilmek için bakın arkadaşlar, işkembe modelini eğer
ters ören arkadaşlarımız varsa, tersten ören arkadaşlarımız varsa bu sırada işkembe modelini koyabilirler. Ben düzden ördüğüm için arka tarafta işkembe modelini koyacağım. Onun için burada ben bu 6. sırayı düz gideceğim ki arka tarafta modelimizi koyacağız. Evet, 6. sıradayız. Düz örerek gidiyoruz ve arka tarafta işkembe modelini koyacağız. Ben düzden ördüğüm için işkembe modelini arka tarafta koyacağım arkadaşlar. Dediğim gibi işkembe modelini bilen arkadaşlarımız varsa, tersten örerek koyuyorsa işkembe modelini, bu düz tarafta işkembe modelini koyabilirler. Ön tarafta yani işkembe modeline hemen başlayabilirler. Evet, bu sırayı düz örerek gideceğim. Arka tarafta işkembe modelimizi koyacağız. Aynı zamanda patımızı unutmayalım arkadaşlar, karıştırmayalım. Sıra sonunda 7 ilmek patımız var. 1 ilmeği çukur olarak gidiyordu. 6 ilmeğimiz de haroşa pattı yani. Evet, burada ters alıyorduk. Bu ilmeğimizi ters alıyoruz. 6 ilmeğimizi 1 2 3 4 5 6 ilmek patımızı ördük. Dönüyoruz. 6 ilmek patımızı örelim. 1 2 3 4 5 6 ilmek patımızdan sonra 7. ilmeğimizi ne yapıyorduk arkadaşlar? Düzleri bir alttan alıyorduk. Evet, şimdi burada artık işkembe modelimizi koyacağız. Bakın arkadaşlar, işkembe modelimizi arka tarafta, örgümüzün arka tarafında koyuyorum. Arka tarafta koymamın sebebi, ben işkembe modelini düzden ördüğüm için. Arkadaşlar tekrarlıyorum, eğer ki tersten ören arkadaşlarımız varsa işkembe modelini bilen arkadaşlarımız için söylüyorum, ön tarafta işkembe modelini koyabilirler. Evet, şimdi bir ördüm, bir örer gibi yaptım, başını doladım. Bir düz ördüm, bir düz örer gibi yaptım, başını doladım. Bir düz ördüm, bir düz örer gibi yaptım, başını doladım. Bir düz ördüm, bir düz örer gibi yaptım, başını doladım. Örmeden alıyoruz yani. Bir düz ördüm, örmeden başını doluyoruz. Bir düz ördüm, düz örer gibi yapıyoruz, başını doluyoruz. Sıra sonuna kadar bir düz ör, bir başını dola. Bir düz ör, bir başını dola. Bu şekilde işkembe modelimizin birinci sırasını başlattık. Bir düz ör, 2 sıradan oluşuyor modelimiz zaten arkadaşlar. Çok kolay, çok basit. Bilmeyen arkadaşlarımız için yavaş gidiyorum ki daha rahat anlasınlar. Başını doladım. Bir düz ördüm. Bir başını dolayarak aldım. Bir düz ördüm. Bir başını dolayarak aldım. Bir düz ördüm, dolayarak aldım. Bir düz ördüm. Bakın, düz örer gibi yaptım. Başını doladım. Düz ördüm, başını doladım. Bir düz ördüm, başını dolayarak aldım. Evet. Dönüyoruz. İkinci sıradayız. İşkembe modelimizin ikinci sırasındayız. Modelimiz 2 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Evet. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. Bir ilmek ördüm. Bazen bu başlangıç ikişer de denk gelebilir, tek de denk gelebilir. Arkadaşlar aklınız karışmasın. Fakat burada aldıktan sonra bu aradaki ilmek muhakkak çift ilmek olacak. Eğer tek ilmek olursa model bozulmuş demektir. Başlangıçta değişebilir. Çift de denk gelebilir, tek de denk gelebilir. Fakat buradan sonra bakın arkadaşlar, şu boşaldıktan sonra, doladığımız ilmeği boşaldıktan sonra hep çift denk gelecek. Bakın, çift. Eğer ki aradaki ilmek tek olursa, örülecek ilmek, model bozulmuş demektir arkadaşlar. Onu düzelteceksiniz. Yani sökerek düzelteceksiniz. Başka şekilde işkembe modeli düzelmez. Bakın, boşaldım. Doladığımı boşaldım. 2 ilmeğimi ördüm. Doladığımı boşaldım. 2 ilmeğimi ördüm. Yani başlangıçta ve sonda ikişer denk gelebilir, birer denk gelebilir. Burada sorun yok. Fakat boşaldıklarımızın arasındaki ilmekler hep ikişer denk gelecek. Evet. Doladım. Doladığım ilmeği aldım. 2 ilmek ördüm. Doladığım ilmeği aldım. 2 ilmek ördüm. Doladığım ilmeği aldım. 2 ilmek ördüm. Doladığım ilmeği aldım. Bakın hep çift denk geliyor arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim.
Evet, 2 ilmeğimi ördüm. Doladığım ilmeği aldım. 2 ilmeğimi ördüm. Patımıza geldik. Ters örüyoruz. Bir tanesini, diğer 6 ilmeğimizi haroşa örüyoruz. Çok güzel arkadaşlar. Şal yaka. Güzel bir hırka erkekler için. Değişik bir hırka. İşkembe modeli ve haroşadan oluşuyor. Şal yakalı hırka diyelim, mont diyelim. Mont olarak örüyorum ben. Siz hırka da diye düşünebilirsiniz. Mont olarak da düşünebilirsiniz. Evet. Tekrar işkembe modelimizin birinci sırasına geri döndük. Yani işkembe modelimiz iki sıradan oluşuyor arkadaşlar. Patımızı örelim. 2, 3, 4, 5, 6. Bunu ne yapıyorduk? Düzümüzü arka tarafta bir alttan alıyorduk ki şöyle göstereyim. Buradaki çukuru oluşturabilmek için. Yani patımızı ayırabilmek için. Evet, bakın çiftli gelen ilmeği örüyoruz. Tekli gelen ilmekleri bakın tekli. Bunu doluyoruz. Kayıyor yani modelimiz. Doladım. Çiftli gelen ilmeğimi düz ördüm. Tekli gelen ilmeğimi düz örer gibi yaptım. Başını doladım. Bakın çiftli ilmeğimiz arkadaşlar. Çiftli ilmeğimi ördüm. Tekli ilmeğimi başını dolayarak aldım örmeden. Çiftli ilmeğimi ördüm. Yani düz örerek, her iki tarafta da düz örerek gidiyoruz. Tekli ilmeğimin başını doladım. Çiftli ilmeğimi ördüm. Tekli ilmeğimin başını doladım. Çiftliyi ördüm. Tekliyi doladım. Çifti ördüm. Teki doladım. Çifti ördüm. Bakın tek ilmeğim başını doladım. Çiftli olanı ördüm. Teki başını doladım. Çiftli ilmeğimi ördüm. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde gidelim. Ön tarafta bir daha göstereyim. Sıramızı tamamladıktan sonra örmeye devam edelim. Evet, doladım. Çiftliği ördüm. Tekliği doladım. Çiftliği ördüm. Evet, dönüyoruz. Ne yapıyorduk arkadaşlar ön tarafta? Bakın ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Bakın ilk ördüğüm sırada bir tane dek gelmişti. Örmüştüm, ondan sonra almıştım. Şimdi burada hiç dek gelmedi. Bunu boşalıyorum. 2 ilmeğimi örüyorum. Bakın 2 ilmek. Boşu aldım. Doladığım ilmeği boş olarak aldım. 2 ilmeğimi ördüm. Doladığım ilmeği aldım. 2 ilmeğimi ördüm. Doladığım ilmeği aldım. 2 ilmeğimi ördüm. Evet. İşkembemizin 4. sırasındayız. Dediğim gibi ilk sıradan oluşuyor modelimiz. O yüzden arkadaşlar karıştıracak hiçbir şey yok. Arka tarafta başladım. Ön tarafta bakın. Ön tarafta doladığımız ilmeği boşaldım. 2 ilmeğimi ördüm. Doladığım ilmeği aldım. Arka taraftaki 2 ilmeğimi ördüm. Buna çok dikkat edelim arkadaşlar. Tekli dek gelirse eğer model bozulmuş demektir. Evet, bakın. Başlangıçta ve sonunda burada bir veya hiç dek gelmemesi önemli değil. Veya 2 tane dek gelmesi önemli değil. Bundan sonraki doladıkta yani boşaldıklarımızda ikişer 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 dek gelecek. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Patımızla karıştırmayalım. Bakın boşaldım. 2 ilmeğimi ördüm. Evet, boşaldım. Bakın tek tek geldi bu sefer. Öncekinde bir önceki sıramızda 2 tane dek gelmişti. Şimdi tek tek geldi. Evet, bakın patımız, bir ilmeğimizi ters örüyoruz. 6 ilmeğimizi haroşa örüyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle anlatayım. Birinci sıramız arka tarafta başlamıştı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sırada tamamen toplayacağız. Yani 7 sıra öreceğiz. En son modeli 7. sırada koyacağız. 8. sırada tamamen toplayacağız. Yani şu çukurumuza geçmiş olacağız arkadaşlar. Düz öreceğiz. Arka tarafta ters öreceğiz. Ön tarafta 2 diş haroşa oluşturacağız. Yani sırayla gidelim arkadaşlar. Şimdi 7 sıra örelim. 8. sırada buluşalım. Arkadaşlar yanlışlık yaptım. 9 sıra gidiyoruz. Bakın. 9. sırayı, son sırayı örüyoruz. Son sırayı ördükten sonra, yani son sırada modelimizi koyduktan sonra 10. sırada topluyoruz.
10. sırada, yani modelimizin 10. sırası arkadaşlar. İşkembe modelimizin 10. sırası. Burayla karıştırmayalım. Şimdi 10. sıradayız. 10. sırada artık tamamen toplayarak geliyoruz. Düz öreceğiz. Aynı ilmek sayımıza, yani 43 ilmeğimize geri döneceğiz. Evet, 10. sıradayız. Modelimizi topluyoruz. Sıra sonuna kadar düz örerek gidelim. Bakın, çiftli ilmeği beraber örüyorum. Tekliyi örüyorum. Çiftli ilmeği beraber örüyorum. Tekliyi örüyorum. Çiftli ilmeği beraber örüyorum. Tekliyi örüyorum. Çiftliyi beraber. Yani düz örerek, tekli, çiftli örerek gidiyoruz. Bakın, tek ördüm, çift geldi, çift ördüm. Yani 43 ilmeğimize geri dönüyoruz. Sıra sonuna kadar düz örerek gidelim. Evet, teklileri ördük, çiftlileri örerek geldik. Patımıza geldik. Ters örüyoruz. 6 ilmek haroşamızı ördük. Dönüyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada çukuru oluşturmak için arka taraftan ters öreceğiz ki burada 2 sıra düzümüz oluşacak. Şimdi buradan işkembe modelini kapatırken düz ördüm. Arka taraftan da ters öreceğim. Evet. Patımızı unutmuyoruz. Patımızı örüyoruz. 6 ilmek. 7. ilmekte ne yapıyoruz? İçten batıyoruz. Yani 7 ilmek patımız var. Arka tarafta sıra sonuna kadar ters örelim. Evet, arka tarafta ters örerek sıra sonuna geldik. Dönüyoruz. Bakın, şimdi 2 sıra düzümüzü oluşturduk. İşkembe modelimizden sonra 2 sıra düzümüzü oluşturduk. Şimdi 2 diş haroşamızı oluşturacağız arkadaşlar. 2 diş haroşamızı oluşturabilmek için 1, 2, 3, 4. 4 sıra düz gidelim. İlk düzümüze başlayalım 2 diş haroşa için. Arkadaşlar, 2 diş haroşa oluşturduktan sonra beden kısmımıza geçiyoruz. 2 diş haroşamızı oluşturalım. Daha sonra tekrar 2 sıra düzümüzü oluşturacağız çukur için. Bakın, şuradaki çukur için. Daha sonra da beden kısmına geçeceğiz. 2 sıra haroşadan sonra 2 sırada düzümüzü oluşturacağız. Evet, ilk diş haroşamızda düğme iliğimizi açacağız. Şimdi ön yüzden ve arka yüzden düz örerek tekrar ön yüze gelelim arkadaşlar. Ön yüze geldiğimizde ilk düğme iliğimizi açalım. Evet, şimdi ben bu taraftan ve arka taraftan düz öreceğim. Bu tarafa geldiğimizde düğme iliğini beraber açalım. Evet, patımızı örelim. Dönelim, arka tarafta da düz öreceğiz. Ön tarafta da patımıza kadar düz örerek gelelim. Ne yapıyorduk? Bir alttan batıyorduk. Düz örerek gidelim. Dönelim. Evet, bakın, ilk diş haroşamız oluştu. Bu sırada düğme iliğimizi de açalım. Düğme iliğimize kadar tekrar düz gidelim arkadaşlar. Daha doğrusu patımıza kadar. Son 7 ilmeğimize kadar düz örerek gidelim. Evet, patımıza geldik. Tersimizi örelim. Çukur kısmını örelim. 1, 2. 2 ilmeğimizi ördük. Bir doladık. 2 ilmeğimizi birlikte kestik. Diğer 2 ilmeğimizi örelim. Bakın, ilk düğme iliğimizi açtık arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. haroşamızda ilk düğme iliğimizi açtık. Burada
ilk haroşamızda, yani iki diş haroşa oluşturacaktık. Burada ilk haroşamızda ilk düğme iliğimizi açtık. Arkadaşlar tek tek anlatayım ki yanlış bir şey yapmayın. Evet, dönüyoruz. Patımızı örüyoruz. 3 ilmeğimi ördüm. Bakın arkadaşlar, bu şekilde örerseniz düğme yeriniz çok açık olur. Ama eğer düğmeniz eğer çok büyük olursa, büyük bir düğme kullanırsanız bu şekilde iyi. Fakat fazla büyük olmazsa düğmeniz, bakın şu şekilde yandan girdim ve ördüm. Bakın bu düğmeliği de yeterli. Çok fazla açık olmaması için yandan girerek örün ki çok fazla açık olmasın arkadaşlar. Evet. Patımı ördüm. Yan taraftaki düzümü ördüm. Düz örerek ikinci diş haroşamızı oluşturacağız. Arka tarafta da düz örerek gidelim sıra sonuna kadar. Ön tarafa geldiğimizde tekrar iki sıra düz oluşturacağız. Yani şurayı bedene geçmeden önce buradaki çukuru tekrar oluşturacağız arkadaşlar. İki sıra düzümüzü oluşturacağız. Şimdi sıra sonuna kadar düz örelim. Evet, dönelim. İki diş haroşamızı oluşturduk. Şimdi şöyle çukur oluşturmak için, burayı oluşturmak için bu kısımdan düz gideceğiz. Arka taraftan da düz gideceğiz. Ön taraftan da düz gideceğiz ki arka tarafta işkembe modelini koymak için. Şimdi bu sırayı düz gidiyorum. Arka tarafta ters öreceğim. Tekrar ön tarafa geldiğimde düz öreceğim. Arka tarafta bedenimizde bu modelimizi koyacağız arkadaşlar. Cep çalışması yapacağız aynı zamanda. Arkadaşlar videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi burada düz, arka tarafta ters, tekrar ön tarafta düz 3 sıra oluşturacağız ön tarafta. Tekrarlıyorum arkadaşlar. Ön tarafta, yani işkembe modelini tersten örenler ön tarafta üçüncü düzü gitmek zorunda değiller. Ön tarafta hemen modeli koyabilirler. Ben modeli arka tarafta koyacağım için ön tarafta tekraren düz gideceğim. O yüzden 3 sıra düzüm oluşacak. Evet, bakın 2 sıra düzüm oluştu. Ne demiştik? Ön tarafta düz giderken arka tarafta da ters gideceğiz ki burada 2 sıra düzümüz oluşsun. Şimdi 3. sırayı ben düz gitmek zorundayım. Yani 3. sırayı örerek gitmek zorundayım. Arka tarafta modeli koyabilmek için. 3. sırada tekrar düz gidiyorum. Arka tarafta beden modelimizi koyacağız. Bu sırayı düz örerek arka tarafa girelim. Patımızı örelim. Arka tarafta modelimizi koyalım. Dönelim. Şimdi bakın arkadaşlar. Patımızdan sonra şöyle yapayım. 7 ilmek işkembe, 3 ilmek haroşa. 7 ilmek işkembe, 3 ilmek haroşa. 7 ilmek işkembe, 3 ilmek haroşa. Bunların arasında aynı bu şekilde patımızın kenarında olduğu gibi burada terslerimiz olacak arkadaşlar. Ön tarafta bir içten alacağız ki buralarda çukurlarımız oluşacak. Bakın bu şekilde. Şimdi örerek daha rahat anlatırım. Önce patımızı örelim. 1 2 3 4 5 6 düzü bir içten batalım. Şimdi modelimizi koyuyoruz. Arka taraftayız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmek işkembemizi koyduk. Şimdi bakın, bir ilmek düz örüyorum çukur için. Aralardaki çukur için. 1 2 3. 3 ilmek haroşamı ördüm. Tekrar çukur için bir ilmek düzümü ördüm. Tekrar 7 ilmek işkembemizi koyuyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmek işkembemizi koyduk. Tekrar çukur için bir ilmek düzümüzü örüyoruz aralar için. 1 2
3. 3 ilmek haroşamızı ördük. Tekrar 1 ilmek o çukur için düzümüzü ördük. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek işkembemizi ördük. 1 ilmek aradaki çukurumuzu ördük, düzümüzü ördük. Kenarda kalan 1, 2, 3. 3 ilmek haroşamızı ördük. Sondaki ilmeğimizi ördük. Evet bakın şöyle arkadaşlar. Bu şekilde 7 ilmek işkembemiz, 3 ilmek haroşalarımız var. Aralarda da aynı kenarda, patımızın kenarında olduğu gibi aralarda da çukurlarımız var. Devam edelim. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. 1, 2 ve 3. 3 ilmek haroşamız. Aradaki çukurumuz. 7 ilmek neydi arkadaşlar? İşkembemiz. İşkembemizi nasıl örüyorduk? Ördük. Bakın ilk dek geldi. Böyle dek geldi burada. Diğer sırada ikili dek gelebilir. Başını doladığımızı boşalıyoruz. Bakın. 2 ilmeğimizi örüyoruz. Başını doladığımızı boşalıyoruz. Aradaki 2 ilmeğimizi örüyoruz. Başını doladığımızı boşalıyoruz. Bakın 1 ilmek dek geldi. Örüyoruz. Şimdi 1 ilmek tersimizi ördük. 1, 2 ve 3. 1 ilmek tersimizi tekrar örüyoruz. Yani arada 3 ilmek haroşamız var. 1 ilmeğimizi ördük. Boşaldık. 1, 2. Ön tarafta ne yapıyorduk arkadaşlar? Boşalıp aradaki 2 ilmeğimizi örüyorduk. Boşaldık ve ördük. Evet, bir tersimizi örelim. 3 ilmek haroşamızı örelim. Tekrar tersimizi örelim. Bunlar neydi arkadaşlar? Aralardaki çukurlardı. Tersimizi ördük. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet. Patımıza geldik. Tersimizi örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet. Dönelim. Arka tarafta işkembe modelimizi koyuyorduk. Patımızı örelim. 2 sıraya bir değişiyordu işkembe modelimiz. Patımızı ördük. Evet. Bakın. Tek gelen ilmek doluyorum. Çift gelen ilmek örüyorum. Tek gelen ilmeği doluyorum. Çift geleni örüyorum. Teki doluyorum. Çifti örüyorum. Teki doluyorum. Daha sonra bakın. Doladıktan sonra bakın bu aralardaki çukurlar. Yani işkembenin ve 3 ilmek haroşamızın arasındaki çukurlar. Hemen düzü ne yapıyorduk? Bir alttan alıyorduk. 1, 2 ve 3. 3 ilmek haroşamızı ördük. Çukurumuzdaki düzümüzü bir alttan batarak çukurlar oluşturduk. 3 ilmek haroşadan sonra düzümüzü ördük. Tekrar işkembe modelimize 7 ilmek işkembe modelimiz var. Doladık. Çiftleri düze aldık. Doladık. Çiftleri düze aldık. Doladık. Çiftleri düze aldık. Evet, doladık. Daha sonra aradaki çukur olan düzümüzü ördük. 3 ilmek haroşamızı ördük. Tekrar düzümüze bir alttan batarak ördük. Ne yaptık? Tekrar işkembe modeline geldik. Tekleri doluyoruz. Çiftleri örüyoruz. Bakın, teki düz örer gibi yaptım. Doladım. Çiftleri ördüm. Tekleri doladım. Çift olanları ördüm. Evet, çifti ördüm. Teki doladım. Ne yaptım? Bakın, çukura geldim. Yani düze geldim. Düzü ne yapıyorduk arka tarafta? Bir alttan alıyorduk. 1, 2, 3 haroşamı ördüm. Sondaki ilmeğimi ördüm ve döndüm. Sıra hep böyle gidiyor arkadaşlar. Evet, sıralama hep böyle gittiği için bir daha bu kısmı yapalım. Ön kısmı yapalım. 3 ilmek haroşamı ördüm. Aradaki tersimi ördüm. Çukurumu yani. Şimdi ne yapıyorduk?
Doladığım ilmeği boşaldım. 2 ilmeğimi ördüm. Doladığım ilmeği boşaldım. 2 ilmeğimi ördüm. Doladığım ilmeği boşaldım. 2 ilmeğimi ördüm. Doladığım ilmeği boşaldım. Burada bakın tek tek geldi. Bu şekilde arkadaşlar işkembe modelimiz kayarak gidiyor. Evet, tersi ördüm. 3 ilmek haroşamı ördüm. Tersimi ördüm. Evet bakın doladığım ilmeği boşaldım. 2 ilmeğimi ördüm. Doladığım ilmeği boşaldım. 2 ilmeğimi ördüm. Doladığım ilmeği boşaldım. 2 ilmeğimi ördüm. Arkadaşlar bu işkembe modelini karıştıracak olursanız videonun altına açıklamalar bölümüne işkembe modeli var kanalımda. Linkini bırakacağım. Burada belki karıştırabilirsiniz. Orada izleyerek burada işkembe modelini daha rahat yapabilirsiniz. Evet doladığımı boşaldım. Burada bakın tek ilmek denk geldi. Tek ilmeğimi ördüm. Daha sonra tersimi örüyorum. 1 2 3 3 ilmek haroşamı ördüm. Tersimi ördüm. Daha sonra tekrar işkembe modelimi örüyorum. Bakın. Doladığımı boşaldım. Yanındaki ilmekleri ördüm. Doladığımı boşaldım. 2 ilmeğimi ördüm. Doladığımı boşaldım. 1 ilmeğimi ördüm. Daha sonra patımızı örelim. Sondaki ilmeğimizi ördük ve döndük. Bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Burada 16 diş haroşa oluncaya kadar öreceğiz. Daha sonra çukuru ve haroşayı tekrar çukuru beraberce yapalım. Evet şöyle göstereyim arkadaşlar. 16 diş haroşamızı tamamladık. Şimdi bakın. Burada cep yerinde arkadaşlar 17 ilmeğimizi düz 2 diş haroşa ve düz yani çerçeveyi yapacağız arkadaşlar. 2 sıra düz 2 diş haroşa tekrar 2 sıra düzümüzü oluşturacağız ve diğer taraflarda modelimize devam edeceğiz. Şimdi şu arada şöyle göstereyim bakın. Arka taraftan göstereyim ki daha net anlaşılsın. Bu aradaki çukur yani bu düzlerimizden başlayacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 17. Bu aradaki 17 ilmeğimizin çerçevesini yapacağız. Buradaki modellerimize aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Yani buradaki haroşalarımıza, kenarlardaki ve buradaki işkembe modeline devam edeceğiz. Bu aradaki 17 ilmeğimizin çerçevesini oluşturacağız aynı zamanda. Şimdi buradaki 16 diş haroşadan sonra cep kısmının çerçevesini yapıp kapatacağız. Evet. 17 ilmeğimize kadar haroşamızı ve işkembe modelimize devam edelim. Ne yapıyorduk? Bakın. Boşalıyorduk. 2 ilmeğimizi örüyorduk. Doladığımız ilmeği boşalıyorduk. 2 ilmeğimizi örüyorduk ön tarafta. Evet. Aldık. Burada sayarak gidelim. 1. Bakın buradaki aradaki tersimiz yani çukur yerimiz. 1 2 3 4 5 6 7 bakın beraber alıyorum. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17. 17 ilmeğimizi düz olarak ördük. Şimdi işkembe modeline devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Örüyoruz. Doladığımız ilmeği boşalıyoruz. 2 ilmek düzümüzü örüyoruz. Doladığımız ilmeği boşalıp 2 ilmeğimizi örüyoruz. Doladığımız ilmeği alıyoruz. Bakın bir ilmek tek geliyor. Bir ilmeğimizi ördük. Daha sonra patımızı örelim. Arka tarafta 17 ilmeğimizi
ters öreceğiz ki 2 sıra düzümüzü oluşturacağız. Şimdi arka taraftan ters gidelim 17 ilmeğimizi. Aynı zamanda da işkembe modelimizi arka tarafta koyalım. Evet, patımızı örelim. İşkembe modelimizde ne yapıyorduk? Çift ilmeğimizi örüyorduk, tek ilmeği doluyorduk. Çift ilmeğimizi örüyorduk, tek ilmeğimizin başını doluyorduk. Düz örer gibi yapıyorduk, başını doluyorduk. Çift ilmeğimizi örüp tek ilmeğimizin başını doluyorduk. Çift ilmeğimizi örüp daha sonra buradaki 17 ilmeğimizi ters örelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17. 17 ilmeğimizi ördük. Evet, işkembe modelimize devam ediyoruz. Çiftli ördüm. Tek ilmeğimi başını doladım. Çift ilmeğimi ördüm. Düz örüyoruz. Tek ilmeğimin düz örer gibi yapıyorum. Başını doluyorum. Çiftli ilmeğimi düz örüyorum. Tekli ilmeğimin başını doluyorum. Çiftliğimi örüyorum. Evet, buradaki ilmeğimizi düz ördük. Ve dönüyoruz. Şimdi burada bakın arkadaşlar, 2 diş haroşa oluşturacağız. Daha sonra 2 sıra düz oluşturacağız ve cep ağzını kapatacağız. Şimdi 17 ilmeğimizi düz olarak gideceğiz. Önce modelimize devam ederek haroşamızı örüyoruz, tersimizi örüyoruz. Evet, işkembe modeline devam ederek 17 ilmeğimize geliyoruz. Evet, 17 ilmeğimize geldik. 1 2 3 4. Haroşa sıramız olduğu için arkadaşlar bu sırada 3 sıralık düzümüz oluşuyor. Evet, 17 ilmeğimizi düz örelim. Arka tarafta da düz öreceğiz. Ön tarafta bir daha düz öreceğiz. Arka tarafta tekrar düz öreceğiz. 2 diş haroşamız oluşacak. Devam ediyoruz. Evet, bakın bu şekilde alıyoruz. 2 ilmeğimizi örüyoruz. Bu şekilde alıyoruz. 2 ilmeğimizi örüyoruz. Tersimizi örüyoruz. Patımızı örüyoruz. Arka tarafta o kısmı tekrar bakın arkadaşlar. Tekrar düz gideceğiz. 2 diş haroşamızı oluşturacağız. Aynı buradaki gibi. Yani burayı tekrarlamaya gerek yok. Aynı buradaki gibi devam edeceğiz arkadaşlar. Haroşamızı oluşturduktan sonra da 2 sıra düzümüzü oluşturacağız. Şimdi 2 diş haroşamızı ve düzümüzü oluşturup hemen dönüyorum. Tabii bu arada modellerimize, patımıza devam ediyoruz. Evet, şöyle göstereyim. Bakın. 2 diş haroşamızı oluşturduk. Şimdi son bakın bu kısmı oluşturmak için, çukur kısmı oluşturmak için ne yapacağız? 2 sıra önde düzümüz oluşacak. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olmak üzere öreceğiz. Ön tarafa geldiğimizde 17 ilmeğimizi kapatacağız. Evet, şöyle başlayalım. 2 3 ve 4. Tersimizi örelim. İşkembe modelimizi örelim. Ne yapıyorduk? Boşalıyorduk. 2 düzümüzü örüyorduk. Boşalıyorduk. 2 düzümüzü örüyorduk. Boşalıyorduk. Bakın tek tek geldi burada. Bir tane düzümüzü örüyoruz. 17 ilmeğimizi 2 diş haroşa oluşturduktan sonra tekrar düz örüyoruz. Arka tarafta da ters öreceğiz. Ön tarafa geldiğimizde 17 ilmeğimizi kapatacağız ve cebimizin arka kısmından ilmek toplayıp arkadaşlar cebimizi tamamlayacağız. Daha sonra modelimize devam edeceğiz.
Evet, 17 ilmek cep kısmındaki 17 ilmeğimizi düz örerek geldim. İşkembe modelimize devam ediyoruz. Evet, böyle boş alıyoruz. 2 ilmeğimizi örüyoruz. Boş alıyoruz. 2 ilmeğimizi örüyoruz. Daha sonra patımızı örüyoruz. Evet, arka tarafta devam ediyoruz. 17 ilmeğimizi ters öreceğiz. Patımızı örelim. 6 ilmek, 7. ilmekte bir alttan batalım ve işkembe modelimizi koyalım. Doluyoruz. Çiftli, bakın çiftlileri ördüm. Doladım. Çiftliği ördüm, doladım. Çift gelen ilmeğimi ördüm. Doladım. Daha sonra bakın 17 ilmeğimiz ters örerek gidiyorum. 2 3 4 5 6 16 ve 17. İşkembemize devam ediyoruz. Çiftli ilmeği ördüm, tekliği boşalt, doladım. Çift ilmeğimizi ördüm, tekli ilmeği düz örer gibi yaptım, doladım, boşaldım. Evet, bu şekilde sıramızı tamamladık. Şimdi 17 ilmeğimizi kapatacağız. Haroşamızı örelim. İşkembemizi örelim. Bakın bu şekilde işkembemizi ördük. 17 ilmeğimizi kapatarak diğer tarafa girelim. 2 ilmeğimizi birlikte örüyorum. Arkadaşlar, siz örerek de kapatabilirsiniz. Ben bu şekilde kapatıyorum. Cebin ağız kısmını sıkmayalım. Bakın şöyle göstereyim. Cebimizin ağız kısmını kapattık. Bu tarafı da örelim. Evet, ne yapıyorduk? Düzümüzü örelim. İlmeğimizi bakın sağ tarafımıza boş olarak aldık. Yani doladığımız ilmeği ön tarafta sağ şişimize alıp 2 ilmeğimizi örüyoruz. Sağ şişimi aldım. 2 ilmeğimi ördüm. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Patımızı örelim. Diğer 6 numaralı şişimle arka taraftan şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Bunun arka tarafından ilmek çıkaracağız. Bakın şurada bir diş haroşamız görünüyor. Şurada görünen çizgi haroşamız var. Hizadan aldım. Başka bir ip alarak buradan 17 ilmeğimizi çıkaralım. Bakın burayı kaybetmeden şu dişlerden, yukarıya bakan dişlerden 1 2 3 4, bakın arkadaşlar, yukarıya bakan dişlerden 5 6, sırayı kaybetmeden 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. dişimizde çıkardık. Cebimizin arkasını, yalnız şuna dikkat edelim arkadaşlar, bakın şuradan alırken şöyle düzelteyim, bir ilmek ördüm, daha sonra arttırdım, ikinci ilmeği ördüm. Yani 17 ilmeğimiz varken sıra sonunda da aynısını yapacağız. 19 tane ilmeğimiz olacak arkadaşlar. Bitirdiğimizde bunu neden yaptığımızı açıklayacağım size. Evet, bir ilmekten 2 tane ilmek çıkardık.
haroşa örerek sıra sonuna gelelim. Şöyle. Evet. Buradan da aynı şekilde şöyle yapalım. Bir ilmek ördüm. Sonra yan tarafından girdim. Bir ilmek daha çıkardım. Şurayı da şöyle bağlayalım. Dönüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Evet. Her iki taraftan da düz örüyoruz. Evet. Dönüyoruz. Evet, cebimizin arka kısmını tamamlayıp hemen dönüyorum. Evet, şöyle göstereyim arkadaşlar. 18 diş oluncaya kadar ördük. Fakat şurada bir düzeltme yapacağım ben. Bu taraftan örerek geldikten sonra biliyorsunuz arka cebimizin arka tarafını ilmek çıkararak topladık ve 18 diş ördüm. Şimdi burada 11 diş arayla ilk açacağız demiştik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 dişi burada tamamlamışız. Burada ilk açmamız lazım arkadaşlar. Bu hizaya geldiğimizde, yani bu sırayı kestiğimizde, cep kısmını kestiğimizde, evet, pensimizi örelim. 1, 2, başını doladık. Evet, ikisini birlikte kestik. Patımızı ördük. Şimdi artık şöyle yapalım. Cebimizi birleştireceğiz arkadaşlar. Cebi birleştirirken de bu iki tarafta arttırdığımız ilmekler var biliyorsunuz. Onları bu kısımda çiftli alarak tekrar aynı 17 ilmeği düşürerek birleştireceğiz. Yani o arttırmamızın sebebi arkadaşlar, birleştirirken bu arası boşluk olmasın diye iki ilmeği birlikte alabilmek için, o yüzden yan taraftan birer ilmek arttırdım. Şimdi üçüncü iliğimizi de açtık. Modelimize tekrar aynı şekilde devam edeceğiz. Cebi birleştirirken bakın arkadaşlar, şu şekilde cebi birleştirirken aynı modelimize devam edeceğiz. İliğimizi fazla açık olmasın diye ne yapıyorduk? Hemen şöyle yan taraftan alıp bakın bu şekilde. Evet, bu şekilde örelim. Üçüncü düğme iliğimizi de açtık. Ne yapıyoruz? İşkembe modelimize devam ediyoruz. Çift olanı birlikte örüyoruz. Tek olanın başını doluyoruz. Çift örüyoruz. Teki doluyoruz. Çift örüyoruz. Tek gelen ilmeğimizi doluyoruz. Şimdi buradaki ilmeğimizi şöyle yapalım. Birlikte alıyoruz. Arttırdığımız ilmeği bu şekilde yedirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bakın, ikisini birlikte şöyle bağlayalım. İkisini birlikte aldım. Yani tek ilmeği düşürdüm yine. Buradan da bağlayalım. Evet. İşkembe modelinden sonra ne yapıyoruz? Pensimizi, yani o çukur dediğimiz işleme tekrar başlıyoruz. Bir tane burada ters taraftayız. Pardon, düz öreceğiz. Bir tane pensimizi ördük. Pensten sonra 1, 2, 3 aynı modelimize devam ediyoruz. İşkembemizden sonra bir tane pens, buradaki ilmeğimizi unutmayalım arkadaşlar. 2 ilmeği tek ilmeğe düşüreceğiz. İşkembe modelimizden sonra pensimizi koyduk. 3 ilmek haroşamızı ördük. Tekrar pensimizi koyduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. İşkembemizi koyduktan sonra tekrar bir ilmek pensimizi örüyoruz. 3 ilmek haroşamızı örüyoruz. Bakın, tekrar pensimizi koyuyoruz. Ne yaptık? 1, 2, 3, 4, 5 pensimizle beraber
buradaki son ilmeği buradaki işkembe modelimizle birleştiriyoruz. Birlikte örüyoruz. Başını doluyoruz. Çiftlileri örüyoruz. Başını doluyoruz. Çiftli olanı örüyoruz. Başını doluyoruz. Çiftli geleni örüyoruz. Evet, pensimizi bir alttan alıyoruz. 1 2 3 haroşamızı ördük. Sondaki ilmeğimizi ördük. Şimdi bakın arkadaşlar. Artık buradaki cebimizden sonra aynı modelimize devam ediyoruz. Buradan kaç diş daha öreceğiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 diş oluncaya kadar, ayrımımıza kadar arkadaşlar, çukurumuza kadar 25 diş haroşa öreceğiz. Modellerimize devam edeceğiz. Burada 25 diş olduktan sonra beraberce öreceğiz arkadaşlar. Bu sırayı da beraber gidelim. Daha sonra 25 diş haroşa oluncaya kadar örelim. Devam edelim. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. 1 2 ve 3. 3 ilmek haroşamızı ördük. 1 ilmek tersimizi yani pensimizi ördük. Boşa alıyoruz. 2 ilmek örüyoruz. Boşa alıyoruz. 2 ilmeğimizi örüyoruz. Boşa alıyoruz. 2 ilmeğimizi örüyoruz. Pensimizi örüyoruz. 1 2 ve 3. 3 ilmek haroşamızı ördük. Pensimizi ördük. Yani modelimize aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, modelimize bu şekilde devam ediyoruz. Evet, pensimizi örelim. 1 2 3 haroşamızı ördük. Pensimizi ördük. İşkembe modelimize devam edelim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Üçüncü düğmeliğimizi de açtık biliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Şöyle göstereyim. Tekrar aynı modelimize döndük arkadaşlar. Buradaki sırayı tamamlayıncaya kadar örelim. Buradaki sırayı tamamladıktan sonra yine ilk sıra düzümüz, 2 diş haroşamız, tekrar ilk sıra düzümüzü oluşturup hemen dönüyorum. Evet, şöyle göstereyim arkadaşlar. 25 diş haroşamızı tamamladık. Şimdi yine aynı şekilde buradaki, yani aynı bu şekilde buradaki ilk sıra düzümüzü, 2 diş haroşamızı ve ilk sıra düzümüzü tamamlayacağız. Burada ne yapıyoruz? İşkeme modelini toplayarak gidiyoruz arkadaşlar. İlk düzümüzü oluşturuyoruz. Yani birinci sıradaki düzümüzü başlatıyoruz. Toplayarak bakın arkadaşlar. İşkembe modelimizi toplayarak ilk sıradaki düzümüzü gidiyoruz. Arka tarafta ne yapıyorduk? Arka tarafta ters gidiyorduk. Arka tarafı da sıra sonuna kadar ters örelim. Evet, arka taraftan ters örerek geldik. Ön tarafta ne yapıyorduk? 2 diş haroşa oluşturmak için 1 2 3 4 4 sıra düz gidiyorduk arkadaşlar. Bu sıra haroşa sıramız olduğu için 2 sıra düzümüz 3 sıra düze dönüşüyordu. Evet, haroşaya başlarken bu sırayı da düz gittiğimiz için arkadaşlar bu sıradaki düzümüz 3 sıra oluyor. Evet, 4 sıra düz gidelim. 2 diş haroşamızı oluşturalım. Evet, şöyle bakın arkadaşlar, 2 diş haroşamı da oluşturdum. Şimdi ilk sırada düzümüzü oluşturacağız biliyorsunuz. Düz öreceğiz. Arka taraftan da ters öreceğiz.
2 diş haroşamızı oluşturduktan sonra ön yüzde 2 sıralık düzümüzü oluşturacağız. Evet, birinci sırada düz, ikinci sırada ters öreceğiz ki ön tarafa 2 sıralık düzümüz oluşsun. Evet, şöyle bakalım. 2 sıra düzümüzü oluşturduk. Ön tarafta düz, arka tarafta ters örerek 2 sıra düzümüzü oluşturduk. Evet. Ne yapıyoruz? Dediğim gibi buradan bakarak yapacağız ki tek tek size anlatabileyim diye. Buradaki çukurumuz yani 2 sıra düzümüzü, 2 diş haroşamızı ve 2 sıra düzümüzü yaptıktan sonra 3. sırada ne demiştik? 3. sırada yani düzümüzün 3. sırasında, ön yüzümüzün sırasında 3 haroşa 1 pens, 3 haroşa 1 pens, 3 haroşa 1 pens olarak başlayacağız demiştik. Evet, bakın arkadaşlar. Şimdi burada yukarı kısmında yani üst kısmında modelimizi değiştiriyoruz. 3 haroşa 1 pens olarak başlıyoruz. Evet. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. Haroşa gideceğiz ve pensimizi koyacağız. 1 2 ve 3. İlk ilmekten sonra arkadaşlar 3 diş haroşamı ördüm. Bir tane tersimi yani çukur giden yerimiz, pensimiz. Pensimizi ördüm. 1 2 ve 3. Bir ilmek pensimizi ördük, tersimizi ördük. 1 2 3. Bir ilmek ters. 1 2 3. Bir ilmek ters. 1 2 3. Bir ilmek ters. 1 2 ve 3. Bir ilmek ters. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde 3 ilmek haroşa, 1 ilmek pensimizi yani tersimizi koyuyoruz. 3 ilmek haroşamızı ördük. 1 ilmek tersimizi ördük. Ön yüzde modelimizi koyduk. 1 2 ve 3. Buradaki pensimiz patımızın pensine dik geliyor arkadaşlar. 1 ilmek tersimi ördüm. Patımızı 6 ilmek haroşamızı örüyoruz. Dönüyoruz. Haroşayı biliyorsunuz arkadaşlar. Ön yüzden ve arka yüzden düz örüyoruz veya da ters örüyoruz. Evet. Arka taraftayız. Devam ediyoruz. Aynı şekilde patımızı örelim. Arkadaşlar bu arada birinci bölümde söylemiştim. 5 tane ilmek yerimiz var. Tekraren bir ilmek daha açacağız. Şal yakaya geçmeden önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Patımızı ördük. Ne yapıyorduk pensimizde düzlerde arkadaşlar? Bir alttan alıyorduk. 1, 2 ve 3. Evet. Düzümüz pensimiz yani bir alttan alıyorduk. 1, 2 ve 3. Düzümüzü yani pensimizi bir alttan alıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde gidelim. 3 ilmek haroşamız, 1 ilmek pensimiz, pensimizi bir içten alıyoruz. 1 2 ve 3 sıra sonuna geldik. 1 ilmek pensimiz, 3 ilmek haroşamız, 1 ilmek pensimiz, 3 ilmek haroşamız, sondaki ilmeğimizi ördük ve döndük. Evet, bakın arkadaşlar. Şimdi burada 1 2 3 4. Dördüncü dişte kol kesimini yapacağız. Kol kesimi yaparken şal yakamızda başlayacağız arkadaşlar. Şimdi ben burada 4 sıra, daha doğrusu 4 diş haroşamı oluşturuncaya kadar, bu tarafta 4 diş haroşamı oluşturuncaya kadar öreceğim. 4 diş haroşa olduktan sonra kol kesiminde beraberce yapacağız. Ne yapıyoruz? Tekrar beraber başlayalım. 1 2 ve 3. 3 ilmek düzümüzü ördük. 1 ilmek pensimizi ördük. Evet, bu şekilde devam edelim. 4 diş haroşa oluncaya kadar. Evet, bakın. 4 diş haroşamız oluştu. 1 2 3 4. Hemen ne yapıyoruz? Evet. Bu şekilde kesiyorum. Siz örerek de kesebilirsiniz. 1 2 3 4 ve 5. Evet, 5 ilmeğimizi kestik. İlmek kestiğimiz yani kolu kestiğimiz sırada arkadaşlar artık şal yakamızda başlıyoruz. Son düğme iliğimizi de
açıyoruz. Burada haroşamıza devam ediyoruz. Pensimize devam ediyoruz. Bu şekilde 3 haroşa 1 pens olarak sıra sonuna gelelim. Daha doğrusu patımıza gelelim. Patımızda son düğmeliğimizi açacağız arkadaşlar. Evet. Patımıza geldik. 2 ilmeğimizi örüyoruz. Doluyoruz. Kestik ve ördük. Şimdi bakın arkadaşlar, dönüyoruz. Arka tarafta şal yakamıza başlıyoruz. Bakın, kolu kestiğimiz sırada, şekilde göstereyim. Kolu kestiğimiz sırada hemen şal yakamıza arka tarafta başlıyoruz. 6 ilmek patımı örüyorum. Bu şekilde alıyordum. Evet, patımı ördüm. Patımdan sonra bakın arkadaşlar. Pensime geldiğim zaman bakın 2 ilmeğimi çıkarıyorum. Buradaki ilmeğimi önden, bu pensim arka tarafta kalıyor. Buradaki bir ilmeğimi çoğalttım. Yani patımda bir ilmek çoğalttım. Şu an 7 ilmeğim oldu. Burada hemen yan tarafta olduğu için bir alttan batamıyoruz arkadaşlar. Çok çirkin bir görüntü olur. Burada normal düz örerek modelime devam ediyorum. Evet, sıra sonuna gelelim. Aynı modelimize devam ediyoruz. 3 haroşa 1 pens. 3 haroşa 1 pens. Evet, modelimizi örerek geldik. Ön tarafa. Bir, iki ve 3. Şal yakamıza devam ediyoruz. Modelimizi örerek son düğmeliğimizi de açtık. İlk koltuk kesiminde arkadaşlar son düğmeliğimizi de açtık. Şimdi modelimizi örerek devam edelim. 3 haroşa 1 pens olarak arka tarafa gelelim. Bakın, buradaki pensimizi karıştırmayalım arkadaşlar. Ters ördük. Burada 6 tane ilmeğimiz vardı patımızda. Yer değiştirdikten sonra 7 tane ilmeğimiz oldu. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet, dönüyoruz. İki, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın, 7 ilmeğimizi ördük. Bu devamlı, buradaki pensimiz devamlı sola doğru kayarak gidecek. Hep sabit kalacak. Bakın, bu ilmeğimi çıkardım. Arkadaki ilmeğimi aldım. Buradaki ilmeğimi tekrar sol şişime aldım. Haroşa olarak ördüm. Buradaki pensimizi bir alttan batmıyoruz. Normal örüyoruz. Evet, devam edelim. Evet. 5, 3 son kesimimizi yapıyoruz. 1. Toplam 9 ilmek kesmiş oluyoruz. Sadece bir ilmek keseceğiz arkadaşlar buradan da. Son kesimimizi yapmış bulunuyoruz. 5, 3 ve 1. Evet, devam ediyoruz. Evet. Ön yüzden örelim. Arka tarafa geldiğimizde yakamıza, şal yakamıza devam edelim. Arkadaşlar, böyle kısa kısa gösteriyorum çünkü bu tarafta gösterecek bir şey yok. Kolu kestik. 5 3 1 olarak kestik. Ön tarafta ve arka tarafta haroşamızı ve pensimizi örüyoruz. Sadece yakaya geldiğimizde, pat kısmımıza geldiğimizde oradaki ilmeklerimizi çoğaltıyoruz. Burayı tekrar göstermek istiyorum arkadaşlar, karıştırmayın diye. İsterseniz sayarak da gidebilirsiniz. Buradaki pensi, şuradaki pensi karıştırmamak için bakın. Buradaki kaydırdığımız pensi karıştırmayalım. Evet, bakın, pensimize geldik. Ters örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6
7 ve 8. Evet, burada 8 tane ilmeğimiz oldu. Dönüyoruz. Arka taraftayız. Arkadaşlar bunu önce ördüm ki ben bunu anlatabilmek için. Burada da aynısını bu parçamızda da aynısını yapacağız. Sadece burada patımız sağ tarafta, bu son ördüğümüz ilikli bölümde de sol tarafa koyacağız. Aynı şekilde diğerini de aynı şekilde devam ettireceksiniz arkadaşlar. Evet. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 ilmek haroşamızı ördük. Bakın ne yapıyoruz? Buradaki ilmeğimizi arkadan alalım. Buradaki ilmeğimizi ön tarafa getirelim. Bu pensimiz arkadaşlar bu şekilde devam edecek. Buradan hemen bir ilmek aldım. Ördüm. Kaç oldu? 2, 4, 6, 8 ve 9. Şimdi arkadaşlar bakın. İki pensimiz yan yana denk geldi. Şimdi diğer tarafta bunu yaparken farklı bir işlem yapacağız. Onu göstereceğim size. Bu da 3 diş haroşaya bir denk geliyor. Evet, arka yüzden örerek ve ön yüzden örerek tekrar şal yaka kısmına geldik. Bu yan yana denk geldiğinde her 3 diş haroşaya bir denk geliyor zaten bu. Bu ikisi yan yana geldiğinde bakın arkadaşlar burada ne yapıyoruz? Bu kısmı kaçırmayalım. Aynı şekilde siz de devam edin. Hep yan yana geldiğinde yapacağız. Bakın. Şimdi buradaki haroşalarımızı örelim. Bakın. Ne demiştik? Bu pensimiz düzenli olarak devamlı bu tarafa doğru sola doğru gidecek. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrar bu şekilde yerlerini değiştirdik. Çaprazladık. Evet. Bakın bunu örmeden bir ilmek arttırıyoruz. Yani bu yakamızın ilmekleri çoğalsın diye arkadaşlar. Ama bu her ikisi yan yana geldiğinde yani iki pensin yan yana denk geldiğinde yapacağız. Evet, bir tane arttırdım. Diğerini de haroşa olarak ördüm. Bakın bu sırayı kaybetmeyelim. Şu kısmı kaybetmeyelim arkadaşlar. Düz olarak ördüm. Bakın burada bir tane yerine iki tane arttırdık. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 9 ilmeğimiz vardı. Bir tane artırmış olsaydık 10 ilmeğimiz olacaktı. Bu ikisi yan yana denk geldiği için bir tane şöyle artış yaptım. 11 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bakın ön yüzdeyiz. Bu pens kısmını karıştırmıyoruz. Burada kaç ilmeğimiz olmuştu? 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 tane ilmeğimizi örelim. Bakın arttırdığımız ilmek. Bu şekilde şal yakamızın ilmek sayısını biraz daha çoğaltıyoruz. Dönüyoruz. Evet. 11 ilmeğimizi örelim. Burada normal yapacağız arkadaşlar. Bu penslerimiz yan yana denk geldiği zaman artış da yapıyoruz. Hem ilmek geçiriyoruz bu tarafa hem de artış yapıyoruz. Ama normalde bakın 11 ilmeğimi ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ne yapıyorum? Hemen arkadaki ilmeği alıp sağ şişime geçiriyorum. Buradaki pensimi bu tarafa alıyorum. Sol şişime örüyorum. Normal geçişimi yaptım. Evet. Devam edelim arkadaşlar bu şekilde. Evet, arka kısımdayız. Şal yakamızı yapacağız yine. Haroşalarımızı örelim. Pensimize geldiğimizde evet bakın. Hemen arkadaki ilmeği alıyorum sağ şişime. Buradaki pensimi de sol şişime alıyorum. Örüyorum. Evet, arka yüzden ve ön yüzden ördüm. Arka tarafa geldim yine.
Tekrar beraber yapalım. Evet bakın. Pensim ön tarafta kalıyor. Arkadan bakın. Sağ şişimi alıyorum. Pensimi sol şişime alıyorum. Dediğim gibi bu şekilde devam ediyor. Burada bir ilmek daha çoğaltıyorum. Ve arkadan ve ön yüzden ördükten sonra tekrar bu tarafa geldiğimizde artırma işlemini yapacağız. Evet bakın. Bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14. 14 ilmeğimiz olmuş. Evet pensimizi örelim. Evet burada bir içten batalım. Evet tekrar geldik. Bakın. İki pensimiz yan yana denk geldi. Ne yapıyorduk? Hemen o kısma kadar gelelim. Onları atlatmadan önce bir artırma yapıyoruz. Daha sonra evet sadece bunlar yan yana geldiğinde arkadaşlar bakın bir artırma yaptım. Daha sonra tekrar bu pensimi bakın bu arkadakini alıyorum. Bunu arka tarafa alıyorum. Yani burada bir yerine iki artış olmuş oluyor bu tarafta. Yani şal yaka kısmımızda iki artış olmuş oluyor. Bir tane arttırıyoruz. Bir de bu tarafa geldiğinde 2 ilmek birden çoğalıyor. Bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Evet. Bu kısma dikkat ediyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde ilerleyelim. Şurada göstereyim ben size. Bakın. Burada 12 ilmek kalıncaya kadar ve burada kaç ilmek olacak? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 tane ilmeğimiz oluncaya kadar yaka kısmımızda işlemimize devam ediyoruz. Evet yakamızda dediğim gibi 26 ilmek oluşuncaya kadar bu kaydırmalarımıza devam edeceğiz. Şal yakamızı arttırmaya devam edeceğiz. Burada da 12 ilmek kalacak. 12 ilmeği de kademeli bir şekilde keseceğiz. Evet ben bu kısmı tamamlayıp hemen dönüyorum. Evet şöyle bakalım. Şal yakamızda artırma işlemimiz bitti. Evet 26 ilmeğimiz oldu. Burada 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Şuradan göstereyim. Bakın artırma işlemimiz bittikten sonra 26 ilmeğimiz bu tarafta. Yani şal yakamız 26 ilmek oldu. 12 ilmeğimiz bu tarafta. Arttırmalar bittikten sonra evet 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. sırada kesme işlemi yapıyoruz. 6 ilmek bir kesiyoruz. Yani kademeli kesim yapıyoruz. 6 ilmek bir kesiyoruz. 12 ilmeği 2 seferde kesiyoruz. Ve şişimizde 26 ilmeğimizi bırakıyoruz. Şimdi şöyle göstereyim. Evet düz taraftayız. 26 ilmeğimiz tamamlandı. 12 ilmeğimiz de omuz kısmımızda kaldı. Hiçbir işlem yapmayacağız. Arttırma bittikten sonra 6 diş haroşa daha öreceğiz. Daha sonra kademeli olarak 12 ilmeğimizi keseceğiz. Evet. Bu kısım yine 3 ilmek haroşa, 1 ilmek ters. 3 ilmek haroşa, 1 ilmek pens. 3 ilmek haroşa, 1 ilmek pens. Sayalım 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet artık bu kısmı da haroşa olarak öreceğiz. 6 diş haroşayı tamamladıktan sonra omuz kısmını kesip 26 ilmeği şişimizde bırakacağız. Arka bedene geçeceğiz arkadaşlar. Ben arka bedeni kola kadar ördüm. Çünkü aynı şekilde şöyle göstereyim. Arka bedenimiz de aynı şekilde gittiği için arka bedenin kol kısmına kadar ördüm. Kolun kesme kısmına kadar ördüm. Oradan itibaren kaç ilmek keseceğiz beraber yapacağız. Ve yaka kısmını daha doğrusu şal yakamızı birleştirerek öreceğiz. Şimdi ben 6 diş haroşaya tamamlayıp
Daha sonra omuz kısmını keseceğiz. Evet. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar, şuradan sayacak olursak daha sağlıklı olur. Karıştırmazsınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25. dişte ne yapıyoruz? Burada kalan 12 ilmeğimizi 6 olarak kesiyoruz. Yani omuz düşüklüğü yapıyoruz arkadaşlar. Kademeli kesim yaparak, evet. İlk 6 ilmeğimi kesiyorum. Burayı böyle çıkarıyorum. 1 2 3 ve 6. 6 ilmeğimi kestim. Evet arkadaşlar, dediğim gibi sehpada zorlanıyorum. 6 ilmek kestikten sonra örerek gidelim. Penslerimizi unutmayalım, ters örmeyi. Diğer başa geldiğimizde diğer 6 ilmeğimi keseceğim ve 26 ilmeğimizi şişte bırakacağız. Evet, ön taraftan ördüm, arka taraftan örerek geldim. Şimdi diğer 6 ilmeğimi keseceğim. 1 kademeli kesim yaptık arkadaşlar omuzda. 3 4 5 ve 6. Evet. Bu 26 ilmeğimiz şişimizde kalacak arkadaşlar. Bakın. Buradaki gibi 26 ilmeğimi şişte bıraktım. Bu taraftaki 26 ilmeğimi de şişte bıraktım. Dediğim gibi arkadaşlar, aynı şekilde ben ilikli kısmını ördüm. Siz iliksiz kısmını, yani ilikli kısmını şöyle göstereyim. Bir karışıklık olmasın. Ben sizle beraber ilikli kısmını ördüm. 6 tane ilik açtık. İliksiz kısmını da arkadaşlar aynı şekilde öreceksiniz. İlikli kısma sol tarafa koyduk patımızı. İliksiz olana da sağ tarafa hemen patımızı koyuyoruz. Evet, aynı şekilde iki tarafı da bu şekilde öreceksiniz. Ben ilikli kısmı anlatabilmek için size iliksiz kısmı ördüm, bitirdim. Birinci bölümde de söylediğim gibi. Şimdi bakın. 26 ilmeğimiz burada kaldı. 26 ilmeğimiz burada kaldı. Şimdi arka tarafı öreceğiz. Şişte bırakıyoruz ilmeklerimizi. Arka tarafı öreceğiz. Arka tarafı ben tamamen ördüm. Kol kısmına kadar geldim arkadaşlar. Daha doğrusu buradaki çukura kadar geldim. Tekrar burayı beraber koyalım diye. Ne yapıyorduk? Şöyle yapalım. Kenara koyalım bunları. Arka tarafı ördüm ben. Aynı şekilde örüyoruz. Yani önleri ördüğümüz gibi arka tarafı da aynı şekilde örüyoruz. 2 diş haroşa oluşturuyoruz. 2 sıra düz. 2 sıra düzden sonra işkembemizi koyuyoruz. Yani çukurlardan sonra işkembemizi koyuyoruz. Daha sonra 2 sıra düz oluşturuyoruz. 2 diş haroşa oluşturuyoruz. Yani bunu devam etmek için arkadaşlar birinci bölümde nasıl yaptıysak aynı o şekilde yapacaksınız. Burada da şöyle göstereyim. Dediğim gibi haroşa, pens, yani ters diyelim. Ön tarafta düz örüyoruz biliyorsunuz. Bir içten alarak. 3 ilmek haroşa, 1 pens, 7 ilmek işkembe, 1 pens, 3 ilmek haroşa, 1 pens, 3 ilmek haroşa, 1 pens, 7 ilmek işkembe, 1 pens, 3 ilmek haroşa, 1 pens, 7 ilmek işkembe, 1 pens, 3 ilmek haroşa, 1 pens, 7 ilmek işkembe, böyle devam ediyoruz. Dediğim gibi 1 2 3 4 5 6 7 başlangıçta ve sonunda haroşamız var. Arada da 1 2 3 4 5 6 tane işkembemiz var. Toplam 75 ilmekle başladık arka tarafı arkadaşlar. Aynı şekilde aşağıda yaptığımız gibi çukurları, yukarıda da çukurlarımızı yaptık. Bakın bu şekilde düzümüzü, 2 diş haroşamızı ve düzümüzü. Şimdi koltuk altı kesimi yapmadan önce ne yapmıştık arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Koltuk altı kesimi yapmadan önce 3 ilmek haroşa, pens, 3 ilmek haroşa, pens olarak yapmıştık. Üst tarafta modeli değiştirmiştik. Burada 1 2 3 4 ilmek haroşa oluncaya kadar öreceğiz. Daha sonra sağdan ve soldan koltuk altını keseceğiz.
Bunu beraber başlayalım. Bir sıra gidelim beraber. Evet, biliyorsunuz birinci bölümde detaylı olarak anlattığım için işkembe modelini, yani modelimiz birinci bölümde ön tarafı başladığımızda sadece patımız fazlalık arkadaşlar. Diğer olduğu gibi aynı şekilde başlanıyor. Şöyle göstereyim. Aynı şekilde başlanıyor. Aynı şekilde devam ediliyor. Evet, arka tarafa 75 ilmek attık. Önler 43 43, arka taraf 75 ilmek. Evet, şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Üst kısımda model değişiyordu. Tamamen haroşa ve penslerden oluşuyordu. 1 2 ve 3. 3 ilmek haroşamızı ördük. 1 ilmek tersimizi. 3 ilmek haroşamızı örüyoruz. 1 ilmek tersimiz, yani çukur oluşturuyoruz. Pens yapıyoruz. 3 ilmek haroşa, 1 ilmek pens, yani ters. 3 ilmek haroşa, yani düz. 1 ilmek pens. Evet, sıra sonuna kadar 3 ilmek haroşa, 1 ilmek ters olarak örelim. Dediğim gibi arkadaşlar, haroşayı tersten ören arkadaşlarımız varsa tersten örebilirler. Ben haroşayı düzden örüyorum. Evet, 3 ilmek haroşa, 1 ilmek ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. Evet, bakın. 3 ilmek haroşa, 1 ilmek ters, 3 ilmek haroşa. Dönüyoruz. Burada penslerimizi ne yapıyorduk arkadaşlar? O çukur dediğimiz yerleri, düzleri bir içten alıyorduk. Evet. 2 ve 3. 3 ilmek haroşa, 1 ilmek pens. Düzü bir alttan. 1 2 3. 3 ilmek haroşamız, düzümüz buradan bir alttan. Ön tarafta ters örüyoruz. Arka tarafta düzleri bir alttan alıyoruz. Evet. 3 ilmek haroşa, 1 ilmek pensimiz. Yani düz bir alttan alıyoruz. 1 2 3. Düzü bir alttan. Aynı buradaki gibi, bakın arkadaşlar. Aynı buradaki gibi 1 2 3 4. 4 diş haroşa oluncaya kadar öreceğiz. 4 diş haroşa olduktan sonra koltuk kesimini yapacağız. 4 diş haroşa oluncaya kadar örelim. 1 2 3 4. Koltuk altı kesimine başlıyoruz. İki, üç, dört, ve 5. 5 ilmek kestik. Modelimizi örerek, yani 3 ilmek haroşa, 1 ilmek ters örerek sıra sonuna girelim. Arka tarafta 5 ilmek daha keselim. Ön taraftan örerek geldik. Arka tarafta da 5 ilmek kestik. Sıra sonuna kadar gelelim. Ön tarafta tekrar koltuk altı kesimi yapacağız. Evet, ön tarafa geldik. Son kesim yapıyoruz arkadaşlar. 5 ilmek kestik. Şimdi 3 ilmek kesiyoruz ve son koltuk altı kesimini yapıyoruz. Ön tarafta, yani hırkamızın, montumuzun ön tarafında 5 3 1 kesmiştik. Yani toplam 9 ilmek kesmiştik. Arka tarafta toplam 8 ilmek kesiyoruz. 5 bir de 3 ilmek keseceğiz şimdi. Toplam 8 ilmek kesmiş olacağız. Ve 3. Evet. Toplam 8 ilmek kestik. Modelimize devam ederek 3 ilmek haroşa, 1 pens. Bakın burada tam 3 ilmek haroşamız kaldı. Kestikten sonra 1 ilmek ters, 3 ilmek haroşa. Sıra sonuna kadar gelelim. Diğer tarafta da 3 ilmek keselim ve arka tarafı ilerletelim. Evet, bu tarafta da son kesimimizi yapalım. 1 2
ve 3. Evet, 3 ilmek de bu taraftan kestik. Toplam 8 ilmek sağdan ve soldan eksilmiş oldu. Bakın, 3 ilmek haroşamız, bir pensimiz. Her iki tarafta da haroşa kaldı arkadaşlar. Sağdan ve soldan 3 ilmek haroşamızla artık hırkamızın, daha doğrusu montumuzun arka bedenini ilerleteceğiz. Aynı bu şekilde arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmadan ön yüzden ve arka yüzden haroşamızı ve pensimizi öreceğiz. Evet, şöyle göstereyim arkadaşlar. Kol boyunu ilerlettik. Ne demiştik? Bir karışıklık olmasın. Şuradan başlayalım ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 diş haroşa olunca, bakın bu hizadan, bu başladığımız hizadan, modele başladığımız hizadan 25 diş olduktan sonra kademeli kesim yapacağız. Ön tarafta yaptığımız gibi 6 bir taraftan, 6 bir taraftan, 6 bir taraftan, 6 bir taraftan, sağdan ve soldan 12 ilmek kesilecek. Ortada 35 tane ilmeğimiz kalacak. Evet, ön tarafta yaptığımız gibi tekrar beraber yapalım. Şimdi ilk önce 6 ilmeğimizi keselim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet, modelimize devam ederek 3 haroşa, 1 pens. Sıra sonuna gelelim. Arka tarafta da 6 ilmeğimizi keselim. Evet, sıra sonuna geldik. Dönüyoruz. 6 ilmek kesiyoruz. Bir, 2 ve 6. Evet, 6 ilmek de bu taraftan kestik. Tekrar örerek gidelim. Diğer taraftan da 6 ilmek, tekrar bu tarafa gireceğiz. 6 ilmek, ortada 35 tane ilmeğimiz kalacak arkadaşlar. O 35 tane ilmeğimizi de şişte bırakacağız. Evet, örerek geldik. Ön tarafa dönüyoruz. Son kesimi yapacağım. 6 ilmek kestik. Son 6 ilmeğimizi keselim. Bakın arkadaşlar, bu taraftan örmeden geçin. Bazen unutuyorum, ben örerek geçiyorum, tekrar çıkartıyorum. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet. Bakın, örmeden aldığımız zaman çok düzgün oluyor. Yani arka tarafta örmeden son ilmeğimizi aldıktan sonra bu tarafta keserken gayet düzgün oluyor. Yani burada bir tümseklik olmuyor arkadaşlar. Evet. Sıra sonuna gelelim. Diğer tarafta son 6 ilmeğimizi keselim. Evet, dönüyoruz. Arka taraftan da son 6 ilmeğimizi kesiyoruz. Bir, 2, 3 ve 6. Evet. Kaç ilmeğimiz kaldı ortada? Bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 ve 35. 35 ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. Ön tarafa gelelim. Ve şişimizde 35 ilmeğimizi bırakacağız. Evet, şöyle yapalım. Bakın arkadaşlar. 35 ilmeğimi bu şekilde bıraktım. Şimdi bırakacağım. Evet, ne demiştik? Ön tarafta da şişlerde bıraktık 26 ilmeğimizi.
26 ilmeğimizi burada, arkada da 35 ilmeğimiz var. Bu şekilde örerek yakamızı tamamlayacağız. Şöyle yapalım. Şöyle kolumuzu da göstereyim arkadaşlar. Bir tanesini ördüm. Diğer kolumuzu da beraberce yapacağız. Evet, bakın arkadaşlar. 35 tane ilmeğimiz kalmıştı arka tarafta. Bu 35 ilmeğin tam ortasından bir tane ayraç taktım ki 17 bir tarafta, 17 bir tarafta var. Bunu da arada yakayı birleştirirken yedireceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın, düzler arka tarafta düzü, ön tarafta düzü, terslerde iç içe bakıyor. Şimdi burada önce sol taraftaki yakayı, daha sonra da sağ taraftaki yakayı birleştireceğiz. Şu an iliksiz taraftayız. İliksiz yakayı birleştirirken şöyle çeviriyoruz. Bakın şu şekilde çevirdim. Bu kısmı da şöyle getirelim. Bakın bu şekilde düzler. İki tarafta da şöyle göstereyim arkadaşlar. Düz taraf ve düz taraf. Tersler iç içe bakıyor. Şimdi artık yakayı birleştireceğiz. Ben arka tarafın ipini kestim. Ön tarafın ipiyle devam edeceğiz. Yakayı birleştirmeye başlıyoruz. Arada ayracımızı taktık. 35. 17 bir tarafta, 17 bir tarafta, ortadaki bir tane ilmeğimize ayracımızı taktık. Bakın arkadaşlar, burada 26 tane ilmeğimiz vardı. 26. ilmeğimizi bu tarafa alıyoruz. Bakın bu şekilde aldım. Burada 25 tane ilmeğimiz var. Buradaki ilmeklerimizde, yani arka taraftaki ilmeklerimizde sırayla birleştireceğiz arkadaşlar. Birer ilmek alarak devam edeceğiz. Evet, bir tane ilmeğimi kestim. Dönüyorum. Devamlı bu tarafa öreceğiz arkadaşlar. Bu taraftan, arka taraftan ilmek alarak bitireceğiz bu tarafı. Dönüyorum. Şöyle ipimizi de bağlayalım ki. Evet, şu arka taraftaki ipimizi koparmıştım dediğim gibi. Bağlayalım. Evet. Arkadaşlar bu şekilde birer birer ilmek alarak 3. sırada ikişer ilmek alacağız. Daha sonra bu şekilde yakadaki ilmeklerimizi bitireceğiz. Yani dikişsiz bir yaka yapacağız arkadaşlar. Arkaya doğru dönmesi için bu şekilde birleştiriyoruz. Ön tarafa gelelim. Tekrar bir ilmek keselim. Evet, dönüyoruz. Evet. 25 tane ilmek sayarak gidelim. 26. ilmekte yakada ön yakalarımıza biliyorsunuz 26 tane ilmeğimiz vardı. 25 tane ilmeğimizi örelim. 26. ilmekte arka tarafta birleştirelim. Dediğim gibi 2 sıra birer birer keseceğiz. 3. sırada ikişer alacağız arkadaşlar. 3 ilmeği birlikte alıp 2 ilmek kesmiş olacağız. Evet. Bakın zaten aradaki boşluktan, bakın aradaki boşluktan belli oluyor. Evet. 25 tane ilmeğimi ördüm. Sayalım isterseniz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ve 25. 26. ilmeğimizde ne yapıyorduk? Arkadan bir ilmek alıp kesiyorduk. Dönüyoruz. Evet, bu taraftan örerek gideceğiz. Arka taraftan tekrar, evet, haroşamızı örerek gidelim. Kesme noktamıza, tekrar kesim noktamıza gelelim. Evet, kesim noktamıza tekrar geldik. 25 tane ilmeğimizi ördük. Bakın 25 ilmeğimizi ördük. Ne yapıyoruz? 26. ilmeğimizde 2 defa birer birer kestik. Burada 15 tane ilmeğimiz kaldı. 17 ilmeğimiz vardı. 15 ilmeğimiz kaldı. Yani 3. sırada bakın. Şu 26. ilmeğimiz. Buradan da 2 ilmek alıyoruz. 3 ilmek birlikte kesiyoruz. Yani 2 tane ilmek eksiltmiş olduk. Her 2 sırada bir 3 ilmek alıyoruz. Birer birer kesiyoruz. Daha sonra 3. kesimde arkadaşlar 3 ilmek birden alıyoruz. Dönüyoruz. Bir daha beraber yapalım arkadaşlar. Şimdi bu taraftan ve diğer taraftan örerek kesim noktasına girelim.
Evet bakın 25 tane ilmeğimi ördüm. 26. ilmekle arka taraftan yine bir ilmek alıyoruz. Kesiyoruz. Dönüyoruz. Tekrar bu taraftan ve arka taraftan örelim. Kesme noktasına gelelim. Evet bakın 25 tane ilmeğimizi ördüm. 26. ilmeğimizde zaten aradaki boşluktan belli arkadaşlar. 26. ilmeğimizde tekrar buradan bir ilmek alıyorum. İkinci tek kesimimi yapıyorum. Dönüyorum. Dediğim gibi 2 defa birer. Üçüncü defasında arkadaşlar ikişer ilmek keseceğiz. Yani 3 ilmek alıp 2 ilmek eksilteceğiz. Tekrar kesme noktamıza gelelim. Evet. Şimdi birer birer kestik. 2 defa birer kestik. Şimdi bakın 3 ilmek birlikte 26. ilmeğimle birlikte 3 ilmek alıyorum. 2 ilmek eksiltiyorum. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Buradaki ilmek sayımız bitinceye kadar. Dönüyoruz. Devam ediyoruz. Evet, bu taraftaki ilmek sayımız bitinceye kadar bu şekilde devam edelim. 2 sefer bir defa, üçüncü sefer yani üçüncü kesimde 3 ilmek birlikte alıp 2 ilmek eksiltiyoruz. Evet bakın bu kısmı şöyle göstereyim. Bitirdik. Buradaki işarete kadar geldik. Burayı tamamen bitirdik. Bakın arkadaşlar. Güzel bir dikişsiz birleştirme oldu. Şöyle göstereyim arka tarafından. Ön taraftan da göstereyim. Bu şekilde birleştirdik. Şimdi arkadaşlar bu tarafı yapacağız. Yani ilikli kısmını yapacağız. Evet. İlikli kısmını da şöyle tersler iç içe, düzler bakın dış kısımda. Buradan şöyle yapacağız. Bu şekilde birleştireceğiz burada arkadaşlar. Ters kısımda. Diğer tarafta düz kısımda kesim yapmıştık. Burada ters kısma denk geliyor. Bakın. Şu omuzdan omuzlarınız bu şekilde. 26 ilmeğimiz bu tarafta. İlikli kısmı yapıyoruz şu an. Artık bu taraftaki ilmeklerimizde bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi buradan son ördüğümüz yer ters taraftan örüp bakın. İpimizi bu tarafta bırakmıştık. 26. ilmeğimizde ne yapıyorduk? Birlikte 2 sıra bir ilmek, 3. sırada 2 ilmek kesiyorduk. Evet. Bu tarafta arkadaşlar şöyle düz olarak kesmeyeceğiz. Bu tarafta şöyle yapalım. Ters olarak alacağız. Bu şekilde ters olarak kesiyoruz. Dönüyoruz. Bir ilmek kestik. Döndük. Örerek geleceğiz. Kestiğimiz kısımda bir daha bir ilmek keseceğiz. Daha sonra 3 ilmek alacağız. 2 ilmek eksilteceğiz. Kestiğimiz kısma kadar gelelim. Evet. 25 ilmek ördüm. 26. ilmeğimden buradan bir ilmek alıp ikinci defa bir kesimi yaptım. Yani 2 defa birer kesim yaptım. Şimdi örüp geleceğim arkadaşlar. Bu tarafa geldiğimde 3 ilmek birden alacağım. 2 ilmek eksilteceğim. Bu taraftan da örerek diğer tarafa geldiğimizde tekrar kesimimizi yapalım. Evet bakın arkadaşlar 25 ilmeğimizi örerek geldim. 26. ilmeğimizde bu sefer ne yapacağız? 2 ilmek birden keseceğiz. O yüzden bakın arkadaşlar ters olarak keseceğiz. Öbür sıramda ben yanlışlık yaptım. Düz olarak kestim. Ters olarak yani bu tarafta ters olarak keseceğiz. Evet 3 ilmeğimi birlikte alacağım. 2 defa birer kestim. Şimdi 2 ilmek birlikte kestim. Evet arkadaşlar videoyu uzatmaya gerek yok. Aynı diğer tarafta yaptığımız gibi 2 defa birer ilmek. 3. defasında 2 ilmek. 2 defa birer ilmek. 3. Sırasında 2 ilmek. Evet dönüyoruz. Aynı şekilde bu taraftaki ilmeklerimiz bitinceye kadar 2 defa bir, 3. defa ikişer ilmek. 2 defa birer ilmek, 3. defa ikişer ilmek eksilterek devam ediyoruz. Çünkü arka tarafta ilmek sayımız çok olduğu için arkadaşlar arkaya doğru çok sarkar. O yüzden 2 defa bir, 3. defasında ikişer ilmek keserek arkadaki ilmek sayımızı bitiriyoruz.
Evet, bu şekilde devam edelim. Bu tarafı da bitirelim. Ne demiştik arkadaşlar? Bu tarafta ters olarak kesiyoruz. Evet, şöyle bakalım. İki tarafı da dikişsiz bir şekilde birleştirdik arkadaşlar. Omuzdaki ilmeklerimizi bitirdik. Bakın bu şekilde. Şöyle yapayım. Evet, bakın. Bu şekilde birleştirdik. Şimdi dikişsiz bir şekilde bu kısmı da şöyle birleştireceğiz. Bakın iki taraftan da 26 ilmeğimiz sabit bir şekilde kaldı. Arka taraftan ne yaptık? Arka tarafın ilmeklerini dikiş yapmadan birer ilmek alarak, birer ve ikişer ilmek alarak bitirdik. Şimdi burayı birleştireceğiz arkadaşlar. Burayı birleştirirken şuradan şöyle, evet, bu taraftaki ipimizi şöyle keselim. Bakın arkadaşlar, yanlışlık yapmayalım. Şişlerimizin ucu arka tarafımıza bakıyor. Ense kısmımıza bakıyor. Düz taraftayız. Düz taraftayız. Düz taraftan, yani toplarken şişlerimizin ucu ense kısmına bakıyor ve düz tarafa bakıyor. Hatta şöyle yapalım. Arka taraftan ipimizi bağlayalım kestiğimiz yerle. Orayı sabitleyelim. Evet. Şöyle içe doğru alalım ipimizi de. Ters kısma. Bakın şimdi bir ilmek buradan aldım. Bir ilmek buradan aldım. Ördüm. Çıkarıyorum. Daha sonra bir ilmek buradan, bir ilmek buradan ördüm ve üzerinden atlattım. Evet, şöyle tığ aldım elime arkadaşlar. Şişler iyice birbirine karıştı. Evet, bakın, bir ilmek buradan, bir ilmek buradan bu şekilde birleştiriyorum. Örüyorum daha doğrusu. Daha sonra üzerinden atlatıyorum. Bir ilmek buradan, bir ilmek buradan alıyorum. Üzerinden atlatıyorum. Bir ilmek buradan, bir ilmek buradan, iki şişimden alıp ördüm. Daha sonra üzerinden atlattım. Evet, birer ilmek alıyorum, örüyorum. Her iki şişimden ördüm. Tığla daha kolay yaptım arkadaşlar. Ben, isterseniz siz işinizde devam edebilirsiniz. Bu şekilde, yani nasıl yakayı birleştirdik dikişsiz arkadaşlar. Burayı da dikişsiz birleştiriyoruz. Dikişten kurtuluyoruz yani. Evet, bir ilmek buradan, bir ilmek buradan aldım, ördüm. Daha sonra arkadaki ilmeğimin üzerinden atlattım. Evet, son ilmeğimize geldik, ilmeklerimize geldik. Aldım. Evet, şöyle keselim. Evet, şu şekilde kilitleyelim. Buradan da içe doğru yedirelim ipimizi. Evet. Evet, şöyle bakalım. Daha sonra temizleme işlemini yaparız. Evet, bakın. Yaka kısmımızı yaptık. Yakamız bu şekilde. Şurayı arkadaşlar tam şöyle ortadan iğneyle dikerek burayı tam ortadan birleştirin ki havaya doğru kalkmasın. Ben çok ince bir dikiş yaptım oraya. Evet, bu şekilde şöyle göstereyim. Şal yakamız tamamlandı. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradaki dikişlerimizi yapacağız ve kolumuza başlayacağız. İsterseniz bir tane beraber yapalım. Şöyle çevirelim. İğneli yapan arkadaşlar düz taraftan da yapabilirler. Ben tığla yaptığım için şuradan sadece bir tanesini göstereyim ben size. Şöyle çevirelim.
Bakın bu dikiş yerlerinden alıyorum. Bu şekilde birleştirip önce kilitliyorum. Daha sonra da bakın buralarda bu şekilde alıp şu içlerden girelim. Burada da şöyle içten girelim. Birleştirelim. Bakın buradan içten giriyorum. Buradan da içten giriyorum. Bu şekilde birleştiriyorum. Arkadaşlar siz iğneyle de yapabilirsiniz. Ben şöyle kısacık göstereyim size. Diğer tarafları da dikeceğim. Daha sonra da koluna başlayalım. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde dikiş yapabilirsiniz. İğneyle dikiş yapacak olursanız makine dikişi yaparak ön taraftan da yapabilirsiniz. Bu tarafı bitirelim. Diğer omuz tarafında dikeceğim. Yan tarafları dikip hemen kola başlayacağız arkadaşlar. Evet bu şekilde dikebiliriz. Bakın bu taraftan içten aldım. Buradan da içten alıyorum. Bakın buradan da içten alıyorum. Ters taraftan dikiyorum. Evet dediğim gibi arkadaşlar sehpada zor oluyor. Ben şimdi omuzları dikeceğim. Yan tarafı dikeceğim. Ve kollara başlayacağız. Bedeni de diktim. Bu şekilde bedeni de diktim arkadaşlar. Bu arada düğmelerini de diktim. Yalnız şuradaki düğme ister şöyle kapatın. Şöyle göstereyim. İster böyle kapatırsınız. Yani giyecek olan kişi ister bu şekilde kapatır. Dar bir şekilde şal yakayı kullanır. İsterse bu kısmı yani 6. düğmeyi şu düğmeyi 6. iliğimizi kapatmadan da biraz daha açık kullanabilir. Şöyle katlayarak göstereyim. İsterse de bu şekilde burayı ilikleyerek kullanabilir. Evet. Evet artık kolumuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Bu hırkamızın beden kısmı bitti. Kol kısmına başlıyoruz. Kaldıralım. Şöyle yapalım. Evet şöyle 35 ilmeğimi attım. 35 ilmek atarak kolumuza başlayalım. Ne demiştim? Ben haroşayı düzden örüyorum arkadaşlar. Siz tersten örüyorsanız ters olarak örebilirsiniz. Evet düz olarak 3 sıra haroşamızı gidelim. 35 ilmek attık. 6 numaralı şişte örüyorduk. Evet. 3 sıra haroşamızı gidelim. Evet 3 sıra düz gittik. Arka tarafta başlamıştık. 1, 2 ve 3. 4. sırada ne yapıyoruz arkadaşlar? 4. sırada dediğim gibi bu 2 sıra düzümüzü oluşturacağız. Tekrar 3. sıraya gelelim. 3. sıraya geldiğimizde tekrar düz gideceğiz. Evet. Ön sırada düz, yani ön tarafta düz, arka tarafta ters olmak üzere tekrar ön sıraya gelelim. Şimdi bu tarafta düz öreceğim arkadaşlar. Arka tarafta da ters öreceğim. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olmak üzere 2 sıra düzümüzü oluşturduk. Şimdi ne demiştik arkadaşlar? Buradaki işkembe modelini oluşturmak için ön yüzde düz örerek gidiyorum. Birinci bölümde de söylediğim gibi arkadaşlar işkembe modelini ters ören arkadaşlar ön yüzde işkembe modeline başlayabilirler. Ben düzden ördüğüm için işkembe modelini bu 3. sırayı düz gidiyorum. Yani burada o zaman ne oluyor arkadaşlar? 3 sıra düzümüz oluşuyor. Arka tarafta işkembe modelini koyduğum için ön tarafta 3 sıra düzümüz oluşuyor. Bu sırayı düz olarak gidelim. Yani 3. sıra oluyor. Bakın ön yüzden ve arka yüzden ördüm geldim. İlk sıra düzümü oluşturmuştum. Şimdi 3. sıradayız. 3. sırayı düz gidiyoruz. 3. sırayı düz gitmemizin sebebi arka tarafta işkembe modelini oluşturduğumuz için arka tarafta işkembe modeline başlayacağız. İşkembeyi arkadaşlar işkembe modelimizi 9 sıra gideceğiz. 10. sırada da işkembe modelimizi toplayacağız. Arka tarafta işkembe modelimizi koyuyoruz. Toplam 9 sıra gideceğiz. 10. sırada yani ön yüzde 10. sırada modelimizi toplayacağız. Evet. Bir sıra göstereyim arkadaşlar. Ön yüzden ve arka yüzden göstereyim. Birinci bölümde işkembe modelimizi göstermiştim. Evet bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek düz örer gibi yapıp doluyorduk. Bir ilmek düz örüyorduk. Bir ilmek düz örer gibi yapıp doluyorduk. Bir ilmek düz örüyorduk. Bir ilmek düz örer gibi doluyorduk.
Bir ilmek düz örüyorduk, bir ilmek doluyorduk. Bir ilmek düz örüyorduk. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Ör, dola, ör, son ilmeğimizi ördük. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Bakın arkadaşlar. Bu tek de gelebilir, çift de gelebilir. Şimdi tek geldi. Bir ilmeğimi ördüm. Önemli olan ne demiştik? Bu ilmeği aldıktan sonra, doladığımız ilmeği aldıktan sonra arada 2 ilmek olacak. Eğer arada 2 ilmek değil de bir ilmek olursa model bozulmuş demektir arkadaşlar. Bakın, doladığımı aldım, 2 ilmeğimi ördüm. 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 Doladığımı aldım. Bakın, arada hep 2 ilmek olacak arkadaşlar. Doladığımı aldım, 2 ilmeğimi ördüm. Bu şekilde sıra sonuna gelelim. Doladığımı aldım, 2 ilmeğimi ördüm. Doladığımı aldım, 2 ilmeğimi ördüm. Sondaki ilmeğimi ördüm. Şimdi tekrar işkembe modelimize başlıyoruz arkadaşlar. Bakın. Burada örülmüş ilmek var. O yüzden bunu doluyoruz. Doladım. Çiftli ilmeğim geliyor. Ördüm. Bu şekilde modelimiz kayıyor. Bakın, tekli ilmek doluyorum. Çiftli ilmeği örüyorum. Tekliyi doluyorum. Çiftliyi örüyorum. Tekliyi doluyorum. Çift geleni örüyorum. Tekliyi doluyorum. Çift geleni ördüm. Tekliyi doladım. Çift geleni ördüm. Tekliyi doladım. Çiftliği ördüm. Tekliyi doladım. Çiftliği ördüm. Tekliyi doladım. Çift geleni ördüm. Bu şekilde 3. sıramızda ördük arkadaşlar. 4. sıraya giriyoruz. 4. sırada ne yapıyoruz? Evet, başlangıç ilmeğimizi ördükten sonra doladığımızı alıyoruz. Bakın, arada 2 ilmeğimiz var. Ördük. Doladığımızı aldık ve ördük. 4. sırasındayız işkembe modelimizin. Aldık ve ördük. Evet, işkembe modelimizi bu şekilde 9 sıra gidelim. 10. sırada, yani düz tarafta hemen dönüyorum. Evet, 9 sıra gittim. 9 sıra, yani 9. sıra arka tarafta. 10. sıradayız. Düz taraftayız. Düz tarafta şöyle göstereyim, bakın. Düz tarafta 2 sıra düz oluşturup daha sonra 2 diş haroşa oluşturacağız. Daha sonra 2 sıra düz oluşturacağız arkadaşlar. İlk önce ön yüzden düz, arka yüzden ters örerek 2 sıra düzümüzü oluşturalım. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın. Bu çiftli gelenleri artık topluyoruz. Yani aynı ilmeğimize geri dönüyoruz. 35 ilmeğimize geri dönüyoruz. Modelimizi, işkembe modelimizi kapatıyoruz. Evet, ön yüzden düz, arka yüzden ters örerek gelelim. Arkadaşlar, bunu kısa kısa gösteriyorum. Çünkü 1. bölümde gayet açıklayıcı bir şekilde göstermiştim. 2. bölümde de o şekilde gösterdim. O yüzden kısa kısa gösteriyorum arkadaşlar, videoyu uzatmamak için. Evet. Şimdi burada, yani bu tarafta düz olarak modelimizi toplayarak geldik. Tekrar 35 ilmeğimize geri döndük. Dönüyoruz. Arka tarafta ters örüyoruz. Pardon. Arka tarafta ters örerek ön yüze gelelim. Ön tarafa gelelim. Evet, ön tarafa geldik. Bakın arkadaşlar, şimdi 2 sıra düzümüzü oluşturduktan sonra 2 diş haroşamızı oluşturacağız. Şimdi ne yapıyoruz? 2 diş haroşamızı oluşturmak için ön yüzde düze başlıyoruz. 1, 2, 3, 4. Evet. 2 diş haroşamızı oluşturmak için 4 sıra düz gidelim. 2 diş haroşamızı oluşturalım. Evet, ön taraftan başlayarak 1, 2, 3, 4. 4. sırayı örerek geldik. 2 diş haroşamızı oluşturduk. Şimdi bakın arkadaşlar, 1, 2 ve 3. Yani burada işkembeyi arka taraftan koyduğumuz için bu sırayı 3 sıra düz olarak gidiyoruz demiştik.
O yüzden ne yapıyoruz? Ön yüzden düz, arka yüzden ters, tekrar ön yüze gelince düz. Arka tarafta da beraber modelimize koyuyoruz. Aynı zamanda kol arttırmalara sağdan ve soldan kol arttırmalarına başlayacağız arkadaşlar. Evet, ilk sıramızı düz gidiyoruz. İkinci sıramızı ters, tekrar üçüncü sıramızı düz gidip arka tarafa geldiğimizde hemen dönüyorum. Evet, arka tarafta modelimizi koyuyoruz demiştik. Şimdi dördüncü sıramızdayız. Bakın, dördüncü sıramızdayız ve modelimizi koyuyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Pensime koyuyorum hemen. Pensimi ters tarafta ne yapıyorduk pensimizde? Düz örüyorduk. Ne yapıyoruz? İşkembe modelimize başlıyoruz. Doluyoruz. Örüyoruz. 2. Doluyoruz. 3. Örüyoruz. 4. Doluyoruz. 5. Örüyoruz. 6. Doluyoruz. 7. Bir pensimizi örüyoruz. 1, 2 ve 3. Pensimizi ördükten sonra haroşamızı ördük. Bir ilmek tekrar pensimizi ördük. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. İşkembe modelimizi koyduk 7 ilmek. Bir ilmek pens. 1, 2, 3. 3 ilmek haroşa. Bir ilmek pens. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek işkembemizi ördük. Bir ilmek pensimiz vardı. Ördük. Sondaki ilmeğimizi ördük. Evet, dönüyoruz. 5. sıradayız. Ördük. Doladığımıza sağ şişimizi aldık. Ördük. 5. sıramızdayız. Evet, doladığımızı aldık. Ördük. Doladığımızı aldık. Ördük. Evet. İşkembemizi ördük. 7 ilmek işkembemizi ördük. Bir ilmek pensimiz var. Ne yapıyoruz ön tarafta? Pardon, burada yanlışlık yaptık. Bunu ters alacaktık arkadaşlar. Bu başlangıç ilmeğindeki ilmeğinden sonraki ilmeğimiz pens. Bunu ters alacaktık. Düz almışız. Diğer tarafta düzeltirim. Evet. Bir ilmek pensimi ördüm. 1, 2 ve 3. 3 ilmek haroşamızı ördük. Bir ilmek pensimizi ördük. İşkembemizi örüyoruz. Doladığımızı alıyoruz. 2 ilmeğimizi örüyoruz. Doladığımızı alıyoruz. 2 ilmeğimizi örüyoruz. Doladığımızı alıyoruz. 2 evet, bir ilmek, pardon, doladığımızı aldık. Bir ilmeğimizi ördük. Pensimizi örüyoruz. Pens ön tarafta tersti. Arka tarafta bir alttan alıyorduk düzleri. Evet, tersimizi ördük. Pardon, pensimizi yani tersimizi ördük. 3 ilmek haroşamızı örüyoruz. Bir ilmek ters yani pensimizi ördük. Daha sonra işkembe modelimizi örüyoruz. Evet. 7 ilmek işkembemizi ördük. Pensimiz bu tarafta ters örüyoruz. Ön tarafta bir alttan alıyorduk. Evet. 5. sıramızı ördük. 6. sıradayız. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Evet, 8 sırayı tamamladık. Bakın burada 1, 2, 3. 3 diş haroşa oluştu. Şimdi arttırmalara başlıyoruz arkadaşlar. Sağdan ve soldan 35 ilmeğimiz 35 ilmekle başladık. 55 ilmeğimiz olacak. Bakın, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen arttırma yapıyorum. Pensimi örüyorum ters olarak. Bakın, sağ tarafa aldım. Yani modelime devam ediyorum. Sağ tarafa aldım. 2 ilmeğimi ördüm. Sağ tarafa aldım. Bir ilmeğimi ördüm. Daha sonra pensimi ördüm. 3 ilmek haroşamı ördüm. Diğer taraftan da beraber arttırma işlemini yapalım. Daha sonra evet, bu şekilde sıra sonuna gelelim. Haroşamızı, işkembemizi yaparak
Aradaki pensleri unutmayalım. Evet, sıra sonuna geldik. Pensimizi ördük. Pensimizden sonra hemen bir arttırma yapıyoruz. Bu arttırdıklarım sarışı olacak arkadaşlar. Ördük. Evet. İlk arttırmamızı yaptık. Modeli biliyoruz arkadaşlar. Modeli beraber koyduk. Burada şimdi toplam şöyle göstereyim. Burada şimdi kaç diş haroşa olacak arkadaşlar? Bu modelin toplamı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 32, 33, 34 ve 35. Arkadaşlar şöyle izah edeyim. 35 diş ördüm ben. Yalnız siz kimi örecekseniz onun kol boyuna, yani bu 35 diş size uzun olabilir veya da kısa olabilir. Buradaki dişi siz ayarlayacaksınız. Ben de 35 dişi olduktan sonra buradaki tekrar çerçevemizi koyacağım. Siz bunu 37, 38, 39, 40 veya 35'te bırakabilirsiniz veya 30'da bırakabilirsiniz. Buradaki uzunluğu siz ayarlayacaksınız. Arttırmaları ben sağdan ve soldan 10 ilmek arttıracağım. Siz arttırmalara bakarak devam edin arkadaşlar. Çok bol olursa eğer arttırmayı bırakın, devam edin örgünüze. Eğer sağdan ve soldan 10 ilmek arttırma yeterliyse o şekilde bırakın. Fakat bu boy uzunluğu, yani buradaki uzunluğu arkadaşlar, manşetten itibaren uzunluğuna siz öreceğiniz kişiyi ölçerek yapın. Benim ölçtüğüm kişiye göre, yani ölçerek yaptığım için bana buradan 35 diş yaptıktan sonra çerçeveye geçtim. Daha sonra da 3 diş haroşadan sonra kol kesimine geçeceğim. Arkadaşlar beden için de öyle. Bedeni ve kolun uzunluğunu, bedenin uzunluğunu siz ayarlayacaksınız. Daha sonra koltuk altı kesimini yapacaksınız. Kolda da koltuk altı kesimini yapacaksınız. Evet, şöyle anlatayım arkadaşlar ben. Ben şimdi buradaki 35 ilmeğimi tamamlayıncaya kadar modelime devam edeceğim ve arttırmalara devam edeceğim. Daha sonra buradaki çerçeveye geldiğimizde hemen dönüyorum. Evet, bakın arkadaşlar, şöyle bir düzeltme yapacağım. Arttırdığımız sırayı sayarsak 8 sıraya bir. Arttırdığımız sırayı saymazsak 6 sıraya bir. Evet, orada bir yanlışlık yaptım ben. Arttırdığımız sırayı sayarsak 8 sıraya bir. Arttırdığımız sırayı saymazsak, yani arttırdığımız ve arka sırayı saymazsak 6 sıraya bir. Evet. Şimdi ben arttırdığımız sırayı saymadan 6 sırayı tamamladım. Hemen arttırma yapıyorum. Evet, bakın 2 haroşamız oluştu burada. Başlangıç ilmeğimizi saymıyoruz. 2 haroşamız oluştu. Devam ediyoruz. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. ...35 diş haroşa oluncaya kadar örelim. 35 diş haroşa olduktan sonra çerçeve kısmına geldiğimizde, yani o çukur kısma geldiğimizde beraberce yapalım. Evet, pensimizi örüyoruz. İşkembe modelimize devam ediyoruz. Bu şekilde burada 35 diş haroşa oluncaya kadar artırmaları da unutmadan arkadaşlar, burada 35 diş haroşa oluncaya kadar devam edelim. Evet, şöyle bakalım. 35 diş haroşamızı tamamladık. 35 diş haroşadan sonra buradaki çerçeveyi yapacağız. Yani 2 sıra düzümüzü, 2 diş haroşamızı ve 2 sıra düzümüzü yapacağız. Daha sonra 3 diş haroşa 1 pens, 3 diş haroşa 1 pens olarak modeli değiştireceğiz. Evet. Şimdi 2 sıra düzümüzü yaparken buradaki işkembelerimizi topluyoruz artık. Aynı sayımıza geri dönüyoruz. 2 sıra düzümüzü gidelim. Daha sonra da 2 diş haroşamızı yapalım arkadaşlar. 9. artırmamızı yaptım. 2 diş haroşadan sonra son artırmamızı yapacağız. Arkadaşlar burada artırmalar yaparken şunu göstereyim. Burada haroşalar birikirken aradaki pensleri bakın. Pensleri unutmayalım. Pensleri koyarak 3 diş haroşa dolduktan sonra yan tarafa pens olarak devam edeceğiz. Yani direkt haroşa yapmayacağız burayı. Bakın, buraya pens koydum. Evet. Bu sırada düz gideceğiz. Arka sırada ters gideceğiz. 2 sıra düzümüzü tamamlamış olacağız. Bakın, buradaki doladığımız ilmekleri artık çift alıyoruz. Yani beraber alıyoruz. Bu şekilde artık işkembe modelimizi de kapatıyoruz. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde gidelim. Evet, ön yüzden düz, arka yüzden ters örerek geldik. Şimdi bakın arkadaşlar, buradaki
2 diş haroşamızı oluşturacağız. 2 diş haroşa oluşturduktan sonra son arttırma işlemini yapacağız. Dediğim gibi arkadaşlar, arttırma işlemi size ait. 10 arttırma da yapabilirsiniz. 8 arttırma da yapabilirsiniz. Bolluğuna bakarak arttırma işlemine devam edin. Ben sağdan ve soldan 10 defa arttırmış olacağım. Son arttırımdan sonra toplam 55 tane ilmeğim olacak. Şimdi bu sırada düz. Şimdi burası 2 sıra düz oldu. Bu ördüğümle beraber 3 sıra düz oluyor arkadaşlar. Bakın. Haroşama başlıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 sıra düz gidelim. Ön yüze geldiğimizde son artırma işlemini beraberce yapalım. Evet, 2 diş haroşamızı da tamamladık arkadaşlar. Son artırma işlemimizi de yapacağız. 2 sıra daha düz gideceğiz. Çerçevemizi tamamlayacağız. Evet, ilk ilmeğimizi aldık. Hemen artırmamızı yapıyoruz. Evet, sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonunda son bir ilmek kala son artırma işlemimizi de yapalım. Evet, düz örerek sıra sonuna geldik. Son artırmamızı yaptık. 55 ilmeğe ulaştık. Evet, arka taraftan da ters örerek 2 sıra düzümüzü oluşturalım. Ön taraftan düz örerek geldik. Arka tarafta ters örüyoruz. Ön tarafta. Evet, 2 diş haroşamızı da tamamladık. Ne yaptık arkadaşlar? Çerçevemizi bitirdik. Şimdi burada model değiştireceğiz. 3 diş haroşa 1 pens, 3 diş haroşa 1 pens olarak modelimize başlayacağız. Bakın arkadaşlar. 3 haroşa, haroşayı düzden örüyorduk. 3 haroşa 1 pens. 3 haroşa 3 ilmek haroşa, daha doğrusu 1 pens. Sıra sonuna kadar bu şekilde gidelim. 1, 2, 3, 1 pens. 1, 2, 3, 1 pens. 1, 2, 3, 1 pens. Sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Evet, 3 haroşa, 1 pens, 3 haroşa. Dönüyoruz. Arka tarafta pensleri, yani düz oluyor. Düzleri bir içten alıyorduk. Evet, haroşayı ne yapıyorduk? Ön taraftan ve arka taraftan düz olarak örüyorduk haroşamızı. 1, 2 ve 3. Pensimizi ne yapıyorduk? Bir içten alıyorduk. Evet, bu şekilde arkadaşlar 3 diş haroşa oluncaya kadar örelim. Daha sonra koltuk altı kesimi yapacağız. 3 haroşa 1 pens. Pensleri bir alttan alıyorduk. Bu şekilde devam edelim. 3 diş oluncaya kadar. Ön yüzde 3 diş oluncaya kadar. Evet, şöyle bakalım. Son artırımdan sonra haroşadan hemen 2 diş haroşadan sonra hemen arttırmıştık arkadaşlar. Toplam 6 sıra gittik. Yani 3 diş haroşa oluşturduk. 3 diş haroşadan sonra artık koltuk altı kesimine başlıyoruz. Şöyle yapalım. Bir ilmeği çıkaralım. Toplam 5 ilmek keseceğiz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, 5 ilmek buradan kestik. Sıra sonuna gelelim. Arka tarafta da 5 ilmek keseceğiz. Arka yüzde, yani arka tarafta da 5 ilmek keseceğiz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, örerek sıra sonuna gelelim. Evet, bakın ön tarafa geldik. Ön tarafa geldiğimizde artık arkadaşlar her sırada birer ilmek keserek 19 ilmeğimiz kalıncaya kadar, bakın ilk ilmeğimi kesiyorum. 19 ilmek kalıncaya kadar her sırada birer ilmek keselim. 19 ilmek kaldığında evet, 19 ilmeğimiz kalıncaya kadar sağdan ve soldan birer ilmek kestik. Önce 5 ilmek sağdan, 5 ilmek soldan kestik.
Daha sonra ön tarafa geldiğimizde bir sağdan bir soldan bir sağdan bir soldan keserek 19 ilmeğimiz kaldı. Şimdi 19 ilmeğimizin iki sağdan iki soldan ilmek keseceğiz. Daha sonra ön tarafta kapatacağız. Evet, 1 ve 2. 2 ilmek kestik. Bakın 19 ilmeğimiz kaldığında şimdi 2 sağdan kestik. Sıra sonuna gelelim. Arka tarafta 2 ilmek de sol taraftan keselim ve kolumuzu tamamlayalım arkadaşlar. Kolumuzu bitirelim. Şimdi dönüyoruz. İki ilmek de bu taraftan keseceğiz. Şöyle yapalım. Bir ve iki. İki ilmeğimizi kestik. Ön tarafa geldiğimizde tamamen kapatıyoruz. Kolumuzu da dikeceğiz. Hırkamızın beden kısmını diktik. Evet, kolumuzu da dikip şöyle yapalım. Bu montumuzun da bu hırkamızın da videosunu bitireceğiz. Evet, artık tamamen 15 ilmeğimizi kapatıyoruz. Kolumuzu bitirdik. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Şimdi ben dikmeden önce beden kısmına da buhar verdim. Buhar vererek yalnız ütüyü değdirmeden şöyle göstereyim. Ütüyü değdirmeden arkadaşlar buhar vererek üstünde gezdirin ve elinizde şu şekilde düzeltin. Sakın ütüyü değdirmeyin. Kanalımda ütü videom var arkadaşlar. İsterseniz ona bakarak da yapabilirsiniz. Buhar vererek şu şekilde düzeltip elinizde düzeltip daha sonra da dikişini yapın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Buhar verdim. Buhar verdikten sonra bakın daha düzgün, işkembeleri daha düzgün duruyor. Evet, ters tarafını çeviriyorum. Dediğim gibi siz iğneli de dikebilirsiniz. Ben tığımla dikmeye devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle kısacık yine göstereyim ben size. Daha sonra kolu tamamen dikip son halini sizinle paylaşacağım. Nasıl dikiyorduk? Şöyle bir içten alıyordum. Burada da bakın şuradan. Burada bu şekilde giriyorum arkadaşlar. Burada da bu şekilde giriyorum. Alıyorum ve çekiyorum. Kolumuzu da bu şekilde dikip kolumuzda dikip son haliyle sizinle paylaşacağım. Evet, bakın. Evet, kolu da dikip montumuzun son haliyle sizinle paylaşacağım. Evet, bakın şu şekilde göstereyim. Kolumuzu diktim. Şimdi bedenimizin kol yerine nasıl dikişini yapacağız onu göstereceğim kısacık arkadaşlar. Bakın şu şekilde, bakın şöyle, bakın düz tarafından kolumuzun içine doğru alıyoruz. Evet, bakın bıraktım ipimi de buradan. Evet, şu şekilde bakın 15 ilmeğimizi kestiğimiz yer, bakın bu şekilde yapıyoruz. Şöyle buraya geliyoruz. Burada yakınımda bu vardı arkadaşlar, bununla tutturacağım. Ayraçla da tutturabilirsiniz. Bu şekilde tutturacağım. Bakın eşitliyorum iki tarafa da. Evet, eşitliyorum. Bu ip kalın olduğu için arkadaşlar ayraç tutmayabilir. O yüzden kaydırabilir. Şu şekilde tutturdum. Yani yapacak bir şey yoktu. Tokamla tutturdum arkadaşlar. Ayraç çünkü tutmazdı. Bakın burada dikiş ve buradaki dikiş. Şöyle eşitliyorum. Buradan tam dikiş yerinden şuradan aldım. Buradan da ilmeğimi çıkararak önce tam dikiş olan yeri sabitledim. Daha sonra bakın bu zincir görünümlü yerlerden bu şekilde alarak dikiyorum. Evet, bu şekilde
dikerek başladığım noktaya kadar geliyorum. Evet, şöyle göstereyim arkadaşlar, bakın. Tam dikiş yerinden başladım. Burayı kaydırmadan bu şekilde dikerek geleceğim. Burayı da kaydırmadan buraya geldikten sonra bunu tekrar bu tarafa alın ki şu kısımda kaymasın. Daha sonra rahatlıkla dikersiniz. Bu şekilde kolumuzu da bitiriyoruz. Şöyle bir tane daha beraber yapalım. Gayet bol tutalım arkadaşlar. Sıkı tutarsak toplar, kol kısmı daralmaya başlar. Evet, bu şekilde devam edelim. Bakın. Atlatmadan, kaydırmadan devam edelim, ya da dikiş iğnesiyle daha kolay yapanlar makine dikişi giderek iğneyle yapabilirler. Ben böyle daha düzgün olduğunu düşünüyorum. O yüzden örgülerimde dikişlerimi devamlı tığla yapıyorum arkadaşlar ben. Evet, bakın arkadaşlar, böyle devam edelim. Evet arkadaşlar, şal yaka hırkamız bitti. Kolu da göstereyim. Kol dikişimiz de. Kollarımız da bitti. Yakayı da şöyle göstereyim. Evet. Cebimizde diktim arkadaşlar. Cep dikişini göstermeyi unuttum. Cebi de arkadaşlar şöyle göstereyim, bakın. Cebi de bu şekilde yan taraflardan ben tığla yaptım. Siz iğneyle yaparsınız, tığla yaparsınız. Nasıl isterseniz o şekilde cebi de dikebilirsiniz. Cebimizi de şöyle göstereyim. Evet. Evet, şöyle göstereyim arkadaşlar. Toplam 11. yumaktan çok az kaldı arkadaşlar. Ben de toplam 11 tane yumak gitti diyelim. Şöyle göstereyim. Evet, ne diyelim, yeni bir videoda, yeni bir çalışmada görüşmek üzere. Takipte kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.